Merhabalar herkese. Dünya Kadınlar Festivali İstanbul'dan, şu anda size Sabancı Center'dan sesleniyorum. Benim ismim Burcu Karakaş, gazeteciyim. Şu anda üzerimde siyah çiçekli bir elbise var. Aslında sarışın olmamakla beraber saçlarım sarı, gözlerim mavi. Bugün pandemi günlerinde capcanlı bir festivalle, evlerinize konuk olmaktan dolayı çok mutluyuz. Peki Dünya Kadınlar Festivali İstanbul nedir? Women of the World Festival bu sene ilk kez aslında Türkiye'de, İstanbul'da düzenleniyor. 10 yıl içerisinde dünyanın 6 kıtasında 30 farklı yerde 2 milyondan fazla kişiyi ağırladı. Şu anda ben size British Council ve Sabancı Vakfı logoları bulunan bir ekranın önünden sesleniyorum. Malum pandemi sebebiyle ne yazık ki yaklaşık 1 senedir hepimiz evlerdeyiz ve, aslında dijital hayat artık, normal hayatımız haline geldi. Bu sene de bu şekilde ekranlarınızdan sizlerle birlikte olacağız. Bütün dünyada kadın hakları artık çok daha fazla görünür ve kadınlar çok daha fazla, çok daha gür bir şekilde seslerini çıkarıyorlar ve hakları için hâlen, birçok kazanım olmasına rağmen bu alanda mücadele veriyorlar. O yüzden bu eşitlik mücadelesini aslında desteklemek ve bunu daha görünür kılmak adına bu festival için sizlerle birlikteyiz. Tabii şimdi dijital alanda olduğu için malum sosyal medyada hep etiketler oluyor. Bu festivalimizin de bir etiketi var. "Birlikteyiz" etiketiyle beraber paylaşımlarda bulunabilirsiniz. Festivalin tabii ki, amaçlarından biri de görünür olmak, aynı şekilde de kadınlar her yerde demek. Tam da bu sebeple aslında birçok, yerden, birçok alanda, kendisini kanıtlamış kadınları evlerinize konuk edeceğiz. Festival kapsamında simultane Türk işaret dili çevirisi olacak. Aynı şekilde Türkçe ve İngilizce altyazı çevirileri ve simultane Türkçe sesli çeviri de olacak. Bütün bunların amacı her yerdeki kadınlara her şekilde ulaşma imkânını yaratmak. Festivalimiz 3 gün sürecek. İçeriğiyle ilgili eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz wawistanbul.org adresinden inceleyebilirsiniz. Bugünün keynote konuşmacısı, kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da bilinen Profesör Doktor Yakın Ertürk. Kendisiyle şu anda sizi baş başa bırakmak istiyorum. İyi günler. Ben Yakın Ertürk, kıdemli vatandaşım ve arkamda kitaplığım bulunuyor. Kitaplığımın önünde sizlerle bugün güzel bir sohbette bulunmayı ümit ediyorum. Şimdi konumuz Dünya Kadınlar Festivali bağlamında özellikle kent ve kadın konusu. Her şeyden önce şunu söylemek isterim. Günümüzde artık düz yazı ve söylemin etkisi oldukça azaldı. Dolayısıyla festival bağlamında sivil alanın sanatla buluşmasını çok önemsiyorum. Bu bizim hak hukuk mücadelemize güçlendirecek ve ona ivme kazandıracak bir gelişme. Şimdi tabii ben bir toplum bilimci ve insan hakları savunucusu olarak kent uzmanı değilim. Ancak dünya nüfusunun yarısından fazlası kentsel mekanlarda yaşıyor. Ve bugün yaşamımızı esir alan COVID-19 kent işgal ederek yayılıyor. Ve eşitsizlikler, özellikle de cinsiyete dayalı eşitsizlikler kentsel mekanda inanılmaz boyutlarda ve biçimlerde derinleşiyor. Pandemi geleceğe dair pek çok krizin önünü de açmış durumda ve mevcut kent dokusunun sürdürülebilirliği sorunlaşmış durumda. Dolayısıyla kentsel mekan bizim hangi alanda çalışıyor olursak olalım bizim için önemli bir gözlem alanı ve bu konuda da çeşitli boyutlarına eğilme zorundayız. Ben de bu bağlamda biraz bu kentsel mekanın özellikle pandemi döneminde kadın açısından ne gibi yeni sorunsallara yol açtığına değinip sizleri cevaptan ziyade sorularla bırakmak istiyorum. Zaten panelinizde eminim bu konuda uzman olan arkadaşlarımız çok daha detaylı analizlere gireceklerdir.
Şimdi kent dediğimiz şey sermaye birikiminin sağlandığı ve ücretli iş gücünün iş gücü pazarının sahne olan bir mekan. Yani kent ataerkil sistemin mekan üzerinden yeniden üretildiği bir yer diye düşünebiliriz. İnsanlar kente iş bulmaya gelirler. Tabii günümüzde kentin sunduğu başka olanaklar da var ama temel olarak, tarihsel olarak kent insanların geçim kaynakları, kırsal alandaki geçim kaynaklarının sarsılmasıyla kentte yeni iş alanlarına doğru yönelmişlerdir. Dolayısıyla da kentin oluşumu, dokusu, yapısı erkek gerçekliğine göre düzenlenmiştir. Yani erildir. Bu kent dokusunun belirleyici ekseninde ev ve iş, özel ve kamu alanının katı ayrışımı bulunur. Bu da tabii kadın hakları konusunda çok önemli bir gözlem diye düşünüyorum. Ev ve işin sistematik ve katı çizgilerle ayrıştığı kent yaşamı, kadının üretim ve yeniden üretim yükümlülükleri arasında denge sağlamasını oldukça güçleştirir ve bir seçim yapmaya zorlar. Tabii bu dinamik bir süreçtir ve dolayısıyla da kadının kent deneyimi diyalektiktir, tek boyutlu bir şey değildir. Bir taraftan anonim kent ilişkileri kadınlara yeni imkan sunar ve bir özgürleştirici yanının olduğu hep söylene gelmiştir. Ama diğer taraftan da kent güvenliği gerek fırsatlara erişim, gerekse taciz ve şiddet açılarından kentin karanlık yüzüyle kadını doğrudan muhatap eder. Kentsel mekanda ya da kentsel yaşam tarzında hem kamu alanı hem de ev kadın için riskli bir alandır. Neoliberal küreselleşme ve feminist hareket kent dokusunda kadını daha görünür kıldı. Bir taraftan pazarın ucuz esnek iş gücü talebini karşılayan alt sınıf kadınlar, diğer taraftan eğitimli orta sınıf kadınlar evdeki angaryalarını başka kadınların emeğini satın alarak ya da onlardan yararlanarak kurtulup iş hayatına atılmaları bu katı olan ev iş ve özel alan kamu alanı ikililiğini büyük ölçüde etkilemiştir. Ve dolayısıyla da iş gücünün giderek kadınlaşması gibi bir kavram feministler tarafından ortaya atılmıştır. Son 30 yılda toplumsal cinsiyet duyarlı politikalar sayesinde, ki bu da kadınların mücadelesinin bir sonucudur, ev ve iş arasındaki mesafe ve risklerin aşılması yönünde kayda değer gelişmeler yaşandı. Yani kentin karanlık yüzüyle bir nebze olsun baş edilmeye başlandı. Ve bütün engellere rağmen kadının kenti deneyimleme hikayeleri çeşitlilik kazandı ve kadınlar kenti sokağa sahip çıkarak, özellikle sokağı farklı biçimlerde kullanarak, bunu bireysel ve özellikle de kolektif olarak yaparak, sahip çıkarak kenti kendilerine mal ettiler diyebiliriz. Ancak pandemi ile birlikte bu süreç büyük bir darbe aldı. Yani orada gözlemlediğimiz 30-40 yıllık gelişme çizgisi bir darbe aldı ve cinsiyet eşitliği ve cinsiyete dayalı iş bölümü alanlarındaki kazanımlarımızın bir illüzyondan ibaret olduğu değerlendirmeleri yapıldı bazı çevrelerce. Hakikaten biz acaba bu 30-40 yıldır kazanım diye düşündüğümüz bazı gelişmelere hiç sahip değil miydik? Bunlar hakikaten bir illüzyondan mı ibaret? Bu da ayrı bir tartışma konusu. Eminim bunun üzerinde konuşmaya daha çok devam edeceğiz. Kapanan kurumlar nedeniyle pek çok hizmet ve faaliyet alanı eve yöneldi. Neredeyse sanayi toplumu öncesi yapıyı anımsatan ev
çoklu bir üretim alanı, sınırsız sömürü ortamına dönüştü. Kadının gönüllü ve ücretsiz emeği bir kez daha sosyoekonomik krizin kurtarıcısı olarak devreye girmiş oldu. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki yoksulları ve kadınlar en çok etkileyen pandemi bazı çarpıcı gerçekleri, zaten gündemimizde olan pek çok gerçeği daha da çarpıcı bir şekilde görünür kıldı. Bunların birkaç tanesine değinmek istiyorum ve ileriye dönük bazı sorular sorarak bitirmek istiyorum. Birincisi, değersizleştirilen bakım hizmeti kadın emeğinin sömürülmesini kaçınılmaz kılan bir faktör olarak tekrar karşımıza çıktı. Peki şöyle bir soru akla geliyor. Acaba bakım işi değerlendirilmiş olsaydı pandemi dönemi farklı yaşanır mıydı? İkinci konu, teknoloji ve sermaye yoğun olarak örgütlenen kentsel yaşam tarzının sürdürülemez olması bütün açıklığıyla ortaya çıktı. Yani bir yerde neoliberal krizin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Burada tabii insanların işlerine gidememeleri, çünkü çoğu zaman kent ortamında teknoloji bağımlılığı olduğu için mesafelerin uzak olması özellikle ulaşım sistemlerini çökertti. İstanbul'da toplu taşıma kullanımının %70 gibi bir azalma gösterdiği söyleniyor. Üçüncü bir problem alanı, özelleştirme politikaları kentsel yayılmayı, kır-kent ayrımını ortadan kaldırıl biçimde ve tarım sektörünün çöküşüne neden olacak şekilde olmuştur. Doğa tahrip edilmiştir ve bunun sonucunda da gıda güvenliğinin tehlikeye girdiği söylenmektedir. Bu bizim toplumumuzda da çok çarpıcı bir şekilde her gün tartışma konusu. Bir zamanlar dünyanın buğday kaynağı olarak nitelendirilen Türkiye, bugün en temel gıda maddelerini ithal etme durumunda. Çünkü tarım sektörü oldukça çökmüş vaziyette. Dördüncü bir alanda sağlık ve eğitim sistemindeki gene liberalleşme ve özelleştirme sonucu erişebilirliğin ne kadar sınıfsal boyutlarda kendini gösterdiğini gösteriyor. Türkiye'de uzaktan eğitimin binlerce çocuğu eğitim sisteminin dışarında bıraktığını her gün haberlerde izliyoruz ve çalışmalarda bunları ortaya koyuyor. Bunun gibi pek çok sorun ve bir de tabii unutmayalım, pandemi döneminde hayatımızda önemli bir yer kapsayan dijitalleşmenin yaygınlaşması, istihdam ve tüketim örüntülerini kalıcı olarak değiştirecektir muhakkak. Peki şöyle bir soru soralım. Peki post-Covid kentsel mekan kullanımı o zaman nasıl olacaktır? Saskia Sassen biliyorsunuz bu konuda dünyaca ünlü bir sosyolog ve kent uzmanı şöyle diyor. Covid sonrasında büyük bir olasılıkla yüksek yoğunluklu kentlerin seyreltilmiş çok amaçlı yerel alanlara dönüşeceği gibi bir tez ileri sürüyor. Yani buradan şunu çıkarabiliriz. Bu yerelleşme, yani büyük mega kentler içerisinden çeşitli yerel yerleşim alanlarının ortaya çıkması bir yerde kendine yeterli mahalleler ve yürüyerek erişilebilir iş ve hizmetler şeklinde yorumlanabilir. Burada da yine bir soru soracak olursak, dijitalizasyon ve seyreltilmiş yaşam alanlarının toplumsal cinsiyet etkileri ne olacaktır? Kentsel yaşamın yabancılaştırdığı ve güvenlik riskleri oluşturduğu gibi karanlık yüzünü acaba bir çözüme kavuşturabilecek midir? Ev ve iş gerilimini azaltacak mıdır? Şimdi 20. yüzyıl boyunca kadınların ücretsiz ve ucuz emeği ana akımlaştırılarak
kapitalizmin kurtarıcısı o haline getirilmiştir. Gerek kadının evdeki ücretsiz emeği, gerekse iş gücünde yedek işçi veya esnek, düşük ücretli işleri kriz dönemlerinde her zaman için ekonominin bir kurtarıcısı olmuştur. Aynı şimdi Covid'de yaşadığımız gibi. Şimdi bu da tabii ana akımlaştırma, toplumsal cinsiyet ana akımlaştırma projeleriyle hız kazanmıştır. Buradan da tabii anlaşılacağı üzere bu ana akımlaştırmanın iki tarafı keskin bir bıçak olduğu gibi bir görüşü ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi önümüzdeki sorun şu: post-Covid normalleşme döneminde feminizm nasıl olmalıdır? Yani feminizmin toplum vizyonu bu yeni gelişmeler karşısında nasıl kendisini yenileme durumundadır? Artık ana akımlaştırma değil, ana akımın yani oyunun kurallarını değiştirme vakti olduğunu düşünüyorum. Bunun için nasıl bir dayanışma ve strateji gerekecektir? Cinsiyet eşitsizliği kapitalizmin etkilerinin önünde odaklanan feministler gittikçe sosyalizmle daha fazla ilgilenmeye başladılar. Yani bugün artık feminist hareket daha farklı alanlarda feminist hedefleri heba etmeden yeni dayanışma örüntülerini hesaba katma durumundadır. Günümüzün küresel sorun ve tehditleri de çözümü küresel olma durumundadır. Bu açıdan da küresel işbirliğine ve kadın haklarının uluslararası düzeydeki korunmasına ilişkin çok devletli, çok uluslu sistemin önemini vurgulamak istiyorum. Zira korona döneminde bu sistem de işte İstanbul Sözleşmesi'ne yapılan saldırılardan da anlaşılacağı gibi uluslararası sistem de tehlike altındadır. Burada konuşmamı sonlandırayım. Paneldeki zengin tartışmalarla belki bu soruların bazıları yanıt bulacaktır. Teşekkür ederim. Yakın Ertürk hocamıza bu konuşması için, bu ilham verici sözleri için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi gerçekten çok kıymetli sosyologlardan biri. O yüzden bizimle birlikte olduğu için gerçekten çok mutlu olduk. Şimdi sıra benim moderatörlüğünü yapacağım panelde. Şöyle ifade edebilirim. Şimdi pandemi sebebiyle söylediğim gibi en başında hepimiz artık evlerdeyiz. Ev aslında ilk etapta, ilk başta güvenli bir yer olarak belki hafızamızda yer ediyor ya da böyle düşünüyoruz. Ev eşittir güvenli alan gibi. Ancak ne yazık ki her zaman için böyle değil. Özellikle de yine ne yazık ki kadınlar için her zaman çok güvenli bir yer olmayabiliyor. Bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Pandemi zamanında çoğunlukla kriz zamanlarında olduğunu gördüğümüz gibi ev içi şiddet, kadına yönelik şiddetin arttığını görüyoruz. Bunun haricinde sadece bu da değil. Kadınların ev içindeki yükünün arttığına da şahit oluyoruz ve bütün bunlar aslında çeşitli araştırmaların ve kadın hakları savunucuların ifade ettiği gibi kadın haklarında acaba bir gerilemeye mi sebep olacak pandemi süreci için söylüyorum. O yüzden bugün biz panelimizde Şehrin Görünmeyen Yüzü isimli oturumumuzda bu konuları ele almak istiyoruz. Peki şehrin görünmeyen yüzü ne demek? Yani işte artık hepimiz evet evlerdeyiz. Kadınların az önce belirttiğim gibi yükleri arttı, şiddet arttı. Peki yani kadınlar için bütün bu süreç ne ifade ediyor? Hem şiddet hem yoksulluk bir yandan tabii ki çünkü pandemiyle birlikte gelen yoksulluk ve biz bu yoksulluğun en çok gene kadınları ve çocukları vurduğunu biliyoruz. Tam olarak aslında bu konuları bugün konuşmak istiyoruz. Gene panelde çok kıymetli, birbirinden kıymetli isimler var. Benim de açıkçası hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Arkadaşlarım da diyebileceğim. Akademisyen Aksu Bora, kadın hakları alanındaki çalışmalarıyla çok kıymetli bir isim. Derin Yoksulluk Ağı'ndan Hacer Foggo bizlerle olacak. Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'ndan Gülhan Benli. Onlar da bu süreçte hem Hacer'in hem Gülhan'ın yaptıkları raporlar, pandemi sürecinde kadınların sıkıntılarına odaklanan bu raporlar çok kıymetli. Onlar bunları anlatacaklar. Ve İngiltere'den gazeteci Saim Emir bizlerle birlikte olacak.
Şimdi panelimize başlıyoruz. Merhabalar herkese. Wow İstanbul yani Dünya Kadınlar Festivali için şu an Sabancı Center'dayız. Benim ismim Burcu Karakaş, gazeteciyim. Şu an arkamda panel şehrin görünmeyen yüzü yazıyor. Mavi bir ekranın önündeyiz. Bugün aslında bir panel olarak değil ama bir sohbet olarak bunu ifade etmek istiyorum aslında. Birbirinden kıymetli isimlerle pandemi sürecine birazcık da odaklanarak aslında bu zaman diliminde kadınların ev içinde gerek şiddet, yoksulluk olsun bu alanlarda hangi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, bu konular hakkında sohbet edeceğiz. Bugün kimlerle birlikte olduğumuzu kısaca söyleyeceğim. Ondan sonra da ilk arkadaşıma sözü vermek istiyorum. Şu anda hemen sağ tarafımda, yani sol tarafımda size göre gördüğünüz derin yoksulluk ağından Hacer Foggo. Bizle beraber. Hacer'cim hoş geldin. Hacer'in hemen yanında Ev İşçileri Dayanışma Sendikası'ndan Gülhan Benli bizlerle. Gülhancığım hoş geldin. Ve şu an bizimle burada olmayan ama bağlanan iki yine çok kıymetli isim bizle birlikte. Feminist akademisyen Aksu Bora bizlerle beraber ve de İngiltere'den de bir meslektaşım var Saime Mir. Saimeciğim sen de çok hoş geldin. Şimdi, öncelikle, pandemi süreci tabii ki aslında, ekonomik açıdan birçok kişiyi olumsuz yönde etkiledi. Ancak, bildiğimiz üzere kadınlar ve çocuklar, en çok bu alanda etkileniyorlar. O yüzden de yoksulluk, aslında bu konuyu ilk olarak ele almak istiyoruz. O yüzden ben derin yoksulluk ağından Hacer'e öncelikle söz vermek istiyorum. Hacer'cim şimdi sizin yaptığınız çok kıymetli çalışmalar var, raporlar var. Ben bir gazeteci olarak bunları biliyorum, takip ediyorum ama, hani, aramızda bilmeyenler vardır, olabilir. O yüzden önce şöyle başlayabiliriz. Yani, siz, hani, bu ağ kapsamında özellikle pandemi sürecinde ne gibi çalışmalar yaptınız ve senin bütün bu çalışmalar açısından gözlemlerin nedir? Onları bizle paylaşmaya başlarsan çok seviniriz. Merhaba herkese. Önce burada olduğum için çok mutluyum. İsmim Hacer Fogo. Sarışınım. Çok kısa boyluyum. 1,50 boyum var. Üzerimde krem renkli bir elbise var. Siyah çoraplarım var. Şehrin görünmeyen yüzü. Ben şehrin aslında görünmeyen kadınlar adına buradayım. O yüzden belki de çok heyecanlıyım. Belki de ilk kez böyle bir sahnede, böyle bir festivalde, güzel bir festivalde inşallah onların seslerini duyuracağım diye düşünüyorum. Çünkü pandemi döneminde inanılmaz ağır bir yoksulluk yaşadılar. Ben 20 yıldır bu alanda çalışıyorum. Bu alanda çalışıyorum derken gerçekten bu mahallelerde, Türkiye'nin çeşitli mahallelerinde ama özellikle İstanbul'un görünmeyen arka sokaklarında, arka mahallelerinde derin yoksulluk yaşayan insanlarla birlikte çalışıyorum. Pandemi öncesi kadınların ve çocukların eğitimiyle ilgili, onların kapasite güçlendirmeleriyle ilgili merkezler kuruyor ve onları hani bu konuda destekliyorduk ama pandemi sonrası inanılmaz bir yoksulluk yaşadıkları için gıda göndermeye başladık. Tabii bu birdenbire olmadı. Bu evde kal süreci başladığı zaman aslında bütün dünya belki de şöyle düşündü öncelikle. Biz de hepimiz aynı romantize ettik biraz. İşte hepimiz aynı odadayız. Hepimiz eşitiz. Romantizmi vardı önceleri. Ama birkaç gün sonra bu günlük güvencesiz yaşayanlar, derin yoksulluk dediğimiz yani hiçbir gelir olmayan, hayatını sokaktan kazanan, günlük çalışan ve günlük çalıştığı zaman ancak gıdaya erişebilen, ancak kirasını ödeyebilen insanlar beni aramaya başladılar ve dediler ki evde gıda kalmadı. Ben uzun zamandır bu mahallelerde çalıştığım için Hangi mahalleler? bu mahalleler İstanbul'da örneğin Sultanbeyli, Esenyurt, Çekmeköy'de Nişantepe Mahallesi, Şişli'de Kuştepe Mahallesi, Fatih'te Karagümrük, eski Sulukule, Beyoğlu. Aslında bu saydığım mahallelerden bazıları sosyoekonomik seviyesi yüksek gibi gözükse de o rezidansların, o yüksek binaların arkasında inanılmaz bir derin yoksulluk yaşıyor ve
Ben arayan ilk de kadınlardı. Çünkü çocuklarının bütün yükünü yüklenen de kadınlar olduğu için evde gıda yok demeye başladılar. Ama bu öyle bir söyleyişti ki komşuda da yoktu aslında. Çünkü o dayanışma da yavaş yavaş hiçbir şeye ulaşamadıkları için bitmeye başladı. Ve o zaman şey düşündüm, ya ne yapabiliriz diye düşündüm. Çünkü dışarı çıkamıyoruz. Onlara fiziken bir şey yapamıyoruz. Ve birlikte çalıştığım genç arkadaşlarımla bunu paylaştım ve o zaman dedik ki "Evden Değiştir" diye bir kampanya başlatalım ve derin yoksulluk ağını öyle kurduk. Nasıl yaptık? Örneğin sana söyledim, en yakın çevreme. Dedim ki Ümraniye'de kağıt toplayıcı bir aile var. İsmi Zehra. Zehra'nın 2 tane çocuğu var. Yalnız anne. Lütfen onun için online alışveriş yapabilir misin? Bir bebeği var, bez alabilir misin, mama alabilir misin diye. Bu durum gün geçtikçe inanılmaz, derinleşmeye başladı. Aslında çok trajik hikayelerle baş başa, kaldık. Çünkü, kadınların omuzlarına yüklendiği, en önemli şey çocuklardı. Çünkü çocukların gıdaya erişememesi zamanla, onlardaki depresyonu da yükseltmeye, psikolojik olarak da, çökmeye aslında başladılar. Çünkü çocuğa, bir oyuncak istediği zaman almayabilirsin ama gıda olmadığı zaman, bu aslında çok kahredici bir şeydi. O yüzden gece yarılarına kadar hatta bazen sabahlara kadar destekçi bulmaya, çalıştık o dönemde. Şu anda da devam ediyoruz. Ya, inanılmaz şeylerdi çünkü o yetersiz beslenme sonucu bebeğine anne sütü veremeyen annelerle karşılaştık. Yaptığımız araştırmada sen de biliyorsun, %74'ü, mama ve bez almakta, güçlük çekiyordu. %50'den fazla ailenin hiçbir gıdaya erişemiyordu. Çünkü dediğim gibi günlük ve güvencesiz ve evde kal eee, sorun ortadan maalesef kalkmıyordu. Sosyal mesafe desen zaten 1 ya da 2 odalı evlerde ve kalabalık aileler olduğu için çocuklarda aslında yine, o evin darlığında bir psikolojik sorunlar da tabii ki, başladı ve sokağa çıkma başladığı zaman da o 1 ile 4 arası bir sürü çocuğun, yeniden çalışmaya başladığını, biliyorum. Kadınların o saatlerde yine sokaklara çıktığını ve kağıt toplamaya ya da günlük işlerde çalışmaya gittiklerini biliyorum. Mesela %47'si, ped alamıyordu, kadın pedi alamıyordu. Yine o mahallelerde biliyorsunuz böyle küçük bakkallar vardı. Böyle veresiye, alınan yani tek tek alınan şeyler, işte kadın pedi ya da çocuk bezi falan, bunu dahi alamayacak duruma, gelmişlerdi. O yüzden, yaklaşık 2.500 aileyle biz bugüne kadar, dayanıştık. Hem gıda gönderdik, hem çocuklara oyuncak göndermeye çalıştık ama burada yine en fazla etkilenenlerin, yoksulluk açısından kadınlar ve çocuklar olduğunu, biliyorum. Özellikle yalnız ebeveynlerin, daha fazla, yoksullaştığını, erkeklere oranla, biliyorum ve daha fazla, ruhsal olarak da çöktüklerini biliyorum. Çünkü örneğin, bir annemiz, evde yatalak bir baba var, otizmli bir çocuk var ve 11 yaşında, bir oğlu var ve, bütün günü o evin içerisinde geçiren, bir anneyi düşünün. Eee, Korkunç günlerdi aslında ama, eee, en önemli şey dayanışma ve biz hep böyle dayanışma yaşatır diye sosyal medyada da bu kampanyayı, sürdürdük. Şimdi rapordan aslında birkaç tane sen de söyledin başlıkları. Haberler de çıktı bununla ilgili. Böyle birkaç tane daha, hani, insanların gözünün önünde canlanması için aslında, hani, sormak istiyorum. Hani, o ziyaret ettiğiniz aileleri mesela kadınlardan sen ne duydun? Yani normalde mesela pandemi öncesinde aslında ne yapıyormuş da şu an artık onu yapamaz hâle geldi ya da, hani, o çocukların, işte, çalışmak zorunda kalması, o manzara mesela ben de senin yönlendirmenle bir eve gitmiştim. Ev değil yani orası ama aslında, hani, barakaydı yani ve, hani, hiçbir şey yoktu içinde ve sen, hani,
sürekli olarak aslında bu evlere gidiyorsun. Hani orayı birazcık anlatabilir misin? Şöyle, biliyorsun mesela uzaktan eğitim erişimine, bu çocuklar ulaşamadılar. Çünkü, bu evlerde bırakın interneti, akıllı telefon dahi yok, tablet yok, bilgisayar yok, ve bu çocuklar tamamen, eğitimden, uzak kaldılar ve yaptığımız araştırmada da %6 çocuklar, sadece çocuklar ev geçindirmeye, başladılar. Kadınlardan duyduğum, yani, özellikle annelerden duyduğum şey, son zamanlarda, yani, son birkaç aydır, ziyaretlerimde duyduğum şey, çocuklarına mamayı bıraktırmaya çalıştıkları. Bu, bir anne açısından çok zor, bebek açısından daha fazla zor. Çünkü mamaların, pahalı olması nedeniyle, çocuğuna böyle hazır çorba ya alıştıran bebeklere ya da, işte, daha ucuz diye aslında, belki 2 yaşında, 3 yaşında içmesi gereken sütü almaya çalışanlar, çocuğu buna zorlanması, bebeğin buna zorlanması anne açısından, kadınlar açısından, inanılmaz ağır, bir, çöküntü ruhsal olarak. Dediğim gibi derin yoksulluk yaşayan, yani hiçbir geliri olmayan insanlar zaten, sadece bu 4 temel ihtiyaca odaklanıyorlar. Yani, işte, evde gıda varsa kirasını ödeyemiyor. Kirasını ödeyecekse elektriği kesiliyor. Mesela binlerce ailenin şu anda elektriği kesik ve o evlerde maalesef yaşlı insanlar var, bebekler var ve, düşünün, yani, gıda olmayan bir evde aynı zamanda elektriğin kesik olmasını ya da suya erişememe, durumunun olması. Buradan, bir örgütlenme maalesef, çıkamaz. Çünkü, bir annenin, bir kadının sadece gıdaya odaklanması, korkunç bir şey diye düşünüyorum. O yüzden en önemli şeyin dayanışma olduğunu düşünüyorum. Tabii ki burada yerel yönetimlere, kamuya çok büyük görevler düşüyor ve biz bu konuda da çalışıyoruz. Çeşitli belediyelerle görüşmeye başladık. Çünkü, yoksulluk sadece verilen bir sosyal karttan ibaret değil. O evin içerisindeki, her bireyin ayrı bir yoksulluğu var aslında. Yani hem kadınsanız hem engelliyseniz, ya da yalnız bir ebeveynseniz belki o evde yaşayan, diğer bireylere göre çok daha yoksulsunuz. Yani bütün kadın yoksulluğuna, çocuk yoksulluğuna bu gözle bakılması gerektiğini, düşünüyorum ve bütün çalışmalarımda bu çok boyutlu yoksulluk dediğimiz, yani, bu gözle, bakılması gerekiyor ve gerçekten, insanların en temel ihtiyaçlarına, gıda gibi, barınma gibi, işte, elektrik, su gibi bu ihtiyaçlar olmadan, sizin orada yapacağınız hiçbir şey yok. Hiçbir örgütlenme olamaz. Bazen bana şey diyorlar ki, işte, "Bu kadar trajik, örnekler veriyorsun ama, daha sürdürülebilir bir proje olması gerekiyor ya da, işte, bu bir sistem sorunudur." falan diyorlar ama, ben bu trajik örnekleri vermekten çok hoşnut değilim ama bu trajik örnekler bizim, benim, hepimizin ve onları, bu göremediğimiz, görmek istemediğimiz o kadınların canını acıtıyorsa belki hepimizin canının acıması gerekiyor ve bunu hissetmek için, gerçekten o evlerin, içerisinde bazen olmamız gerekiyor, ve bütün o sürdürülebilir politikalarda ancak böyle çıkacağına inanıyorum. Eee, yani yanlış değilsem marketlerde mamalara alarm takılması bu dönemde oldu. Pandeminin en önemli fotoğrafı Evet, mamalara, takılan aslında alarmlar evet. maalesef. Ve seninle konuştuğumuz zaman, şeyi söylemiştin mesela yerelde yönetimlerin neler yapabileceğine dair diyorsun ki mesela bir kutu gönderiyorlar ama mesela, işte, içine kadın bedi koymaya akıllarına bile Evet. gelmiyor gibi. Biraz maalesef, pandemi, çok anlaşılmış değil maalesef. Yani, herhangi bir, işte, bir tırnak içinde, hani, biz yardım diye de bakmıyoruz yaptığımız çalışmalara ya da biz hayırseverlik de yapmıyoruz. Yani o bebeğin, o bezinin hakkı olduğunu düşünüyorum ama maalesef yerel yönetimler, bu ailelere gönderdikleri, işte, gıda içerisinde sadece böyle makarna ya da kuru bakliyat koyuyorlar. Yani orada bir yaşlı varsa ya da yatalak biri varsa yetişkin bezi,
bir kadın varsa kadın pedine, bizim dediğim gibi yaptığımız araştırmada %47 kadın pedi alamayacak durumda. %74 mama, ve bez alamayacak durumda. Orada bir bebeğin, varlığı, yaşlının varlığı, bir engellinin ya da otizmli bir çocuğun, varlığını maalesef, düşünmüyorlar ve ben bunu pandemi döneminde, konuşurken, onlarla ve mesela çöpten gıda toplayan bir sürü anneyle, konuştum. Mesela bir tanesi şey demişti, yani, işte, bir et koymuş, yani, market, eee, yani, tarihine belki de bir gün var falan. "Ben onu aldım, yıkadım, dua ettim ve yedirdim." dedi çocuğa mesela, böyle. Eee, Ya da dediğim gibi, hani, 6 aylık bir bebeğe, eee, hazır çorba verilmesi, ona alıştırmaya çalışılması gibi. Bütün bunların hepsi gerçek. Bu ailelerin hepsini biz tanıyoruz. Ziyaret ettik. Evet, bunu bence söylemenin sebeplerinden biri de çünkü sosyal medya. Şimdi buradan, Aksu'ya sözü vermek isteyeceğim. Çünkü sosyal medyada ben de görüyorum. Hani, sen paylaştığın zaman, onu da anlayamıyorum. Yani, böyle inanmayan var, laf eden var vs. Ama burada söylediğin kısım, şu kısmı önemli tabii. Yönetimler, yani yerelde ya da, hani, ulusal çapta, yani en nihayetinde politikalar aslında bütün bu konuları konuştuğumuz zaman nasıl şekillenebilir diye, tam olarak buradan izninle sözü alıp Aksu Bora'ya vermek istiyorum. Aksu Bora sosyal politikalar açısından ve kadın, ve yoksulluk alanında da zaten yaptığı, araştırmalarla, bildiğimiz bir isim. O yüzden acaba Aksu bu konuyla ilgili ne der? Çok teşekkür ederim. İlk önce tanıtım yapmamız gerekiyor, değil mi? Ben Aksu. İnsanın kendini tarif etmesi de çok zor bir şey. Üzerimde lacivert bir sweatshirt ve üzerinde de gri bir hırka var. Ekranla bağlandığım için biraz salaş bir haldeyim yani. Saçlarım kısa, küpelerim var, gözlüklerim var, bir de yakın gözlüklerim. Bu kent yoksulluğu üzerine Hacer Fogo'nun bıraktığı yerden devam etmek istiyorum. Ben dinlerken aslında bayağı kötü oldum çünkü 20 sene önce yaptığımız bir araştırmada gördüğümüz şeylerin hiç değişmediği ve daha da beter hale geldiğine ilişkin şeyler anlattı Hacer Fogo. Şimdi bu pandemiyle bağlantısını şöyle bir yerden kurmak lazım galiba. Bu hayatın eve sığdığı fikir olmanın da ötesinde hızla bir kendi gerçekliğini kuran bir slogana dönüştü. Hepimizin HES kodu var mesela, hayat eve sığar kodu var. Evde nasıl yaşanıyor peki? Yani bu hayat eve sığıyor da ya da sığmıyor, belki de sığmıyor zaten. Ama o evde ne yaşanıyor? Kimlerin hayatı? Hangi ev? Neyi sığdırmaya çalışıyoruz eve? Bunlar üzerine çok daha az konuşuyoruz. Dediğim gibi 20 yıl önce bir kent yoksulluğu üzerine araştırma yapmıştık. Türkiye'nin çeşitli illerinde ama asıl olarak da İstanbul'da. Çünkü İstanbul aslında Türkiye'nin bir mikrokozmosu. Türkiye'de ne varsa İstanbul'da da o var. Bir araştırmayı İstanbul'da pekala yapabilirsiniz dolayısıyla da. Orada en aşağıdakilere kulak vermeye çalıştık. Onların hikayelerini aktarmaya çalıştık. O araştırmadan aklımda kalan en çarpıcı şey, şimdi Hacer Fogo'nun anlattığı şey de biraz öyle. O en aşağıdakilerin hikayelerinin olmaması. Hacer Fogo dedi ki buradan bir örgütlenme çıkmaz. Neden örgütlenme çıkmaz? Çünkü hikayeleri yok ki. Başı sonu belli, bir nedensellik ilişkisi içinde kurulmuş, kavranabilir hikayeler yok. Bizim de dinleyebildiğimiz hikayeler son derece frater, son derece dağınık, başı sonu belli olmayan, nedensellik ilişkisi kurulmamış, hikaye haline gelmemiş ama son derece ağır ve acı yaşantılardı. Özellikle de kadınlarınki çok parçalı ve izlenmesi çok zor anlatılardı. O zaman bizim bildiğimiz bir şey vardı, araştırmayla bir kez daha öğrendiğimiz bir şey. O da yoksulluk ekonomik bir kategori olmanın yanı sıra kişilerin içinde yaşadıkları, anlamlandırdıkları, çeşitli biçimlerde başa çıkmaya çalıştıkları bir durum. Onların bu bölük pörçük hikayelerine kulak vermeden sadece tüketim ve gelir endekslerine bakarak, bu rakamlara bakarak anlaşılabilecek bir durum değil üstelik de. Ve şunu unutmamak gerekir ki mülksüzlük sadece maddi nesnelerle ilgili değil, dille de ilgili bir şeydir. Yani
Mülksüzlüğün bir parçası da hikayenizin olmamasıdır. Şehrin görünmeyen yüzünün görünmez önemli bir sebebi de bu hikayelerin sahipsizliğidir. Yaşayanlar anlatamıyorsa kim anlatacak? İşte Hacer Fogu anlatıyor. Derin yoksulluk ağı anlatıyor neyse ki. Benim için ikinci çarpıcı nokta yoksulların mahallelerinin de olmamasıydı. Hayatları eve sığmıyordu ama mahalleye de yayılmıyordu. Belki de bu anlatılarının o kadar bütünlüklü olamaması, bütünlükten uzak olması biraz da bu sıkışmışlıkla ilgiliydi. Aslında yoksullukla başa çıkmanın klasik araçlarından bir dayanışmadır. Ailede başlar, mahalleye yayılır. Komşuluk ilişkileri içinde bir dayanışmayla yoksullar bu durumdan çıkmaya çalışırlar. En azından bu durumu sürdürülebilir kılmaya çalışırlar. 20 yıl önce bizim konuştuğumuz insanlar için ne aile ne de komşular böyle bir dayanışma sağlayabilecek durumda değillerdi. Belli ki hala öyle, Hacer Fogo'nun söylediğinden anladığımız. Yoksulluk o kadar derin olduğu zaman yalıtılmışlık ve dışlanmayla birlikte yaşanıyor ve bu yoksulluğu çok daha ağırlaştıran bir şeye dönüşüyor. Ve böylece insanlar hem tek tek hem de hep birlikte güçten, kuvvetten düşüyorlar. O yüzden oradan bir örgütlenme çıkmaz. Bugün 20 yıl sonra kent yoksulların halinin o zaman daha iyi olduğunu düşünmemiz için hiçbir sebep yok. Öyle olmadığını biraz önce dinledik zaten. Çünkü aradan geçen zamanda yoksulluğu hedefleyen sosyal politikalar uygulanmadığı gibi başta belediyeler olmak üzere yardım harcamalarının ciddi oranda düştüğünü biliyoruz. Yoksulların sayısı arttı ama harcamalar düştü. 70'lerin sonuna kadar iyi kötü varlığını sürdüren nöbetleşe yoksulluk dediğimiz bir olgu vardı. Yani kente gelen yavaş yavaş tutunup yukarı doğru hareketleniyor, yerini yeni gelenlere bırakıyor. En aşağıdakiler hep değişiyor. Gelenler biraz daha durumlarını düzelttikleri için. Ama bu 1980'lerden itibaren giderek azaldı ve şu anda zaten nöbetleşe yoksulluk değil, kalıcı bir yoksulluktan söz etmemiz gerekir. Aynı zamanda yoksulluğun yeni biçimleri de ortaya çıktı. Daha önce de çalışan yoksullar vardı. Yani işsiz olmadığı halde yoksul olanlar, işte bu günlük çalışanlar, herhangi bir güvenceden yoksun olarak çalışanlar, çalıştığı zaman ancak gıdaya erişebilenler. Bugün işsizliğin pandemiden bile yaygın olduğu bir zamanda bunlara ciddi bir işsizler grubu da eklendi. Yani artık günlük çalışma bile aziz hale geldi birçok insan için. Yani önümüzde son derece karanlık bir tablo var. Benim çok sevdiğim bir söz var. Amerika'da siyah hareketin bir sözü şöyle söylüyor. Kölelik beyaz tarihidir. Bundan nasıl çıktığımız ise siyahların tarihidir. Başımıza gelenlerden çok bunlarla ne yaptığımıza, ne yapabildiğimize, ne yapabileceğimize de dikkat kesilmek lazım. Belki de sözü bana verirken söylediğin hani sosyal politikalarla ilgili neler yapılabilir, Aksu'da biraz bundan bahsetsin şeyini ben böyle düşündüm. Bu sözü kılavuz alarak yani buradan sağ çıkmanın nasıl olduğudur bizim esas bakmamız gereken sözümü kılavuz alarak size bir manifestodan bahsetmek istiyorum. Bakım manifestosu. Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında pandemi bütün dünyayı sarmaya devam ederken 5 İngiliz araştırmacı tarafından kaleme alınmış. Birkaç ay içinde de Gülnur Savran tarafından Türkçe'ye çevrilmiş bir manifesto. Alt başlığı şu, karşılıklı bağımlılık politikası. Bu alt başlık ütopyacı sosyalistlerden, Kropotkin gibi anarşistlerden beri izleyebildiğimiz sol dayanışmacı bir toplum tahayyülü geleneğine işaret ediyor. Bu gelenek liberal kapitalizmin birey kurgusuna güçlü bir itirazı içerir ve dayanışmanın insan türünün varlığına içkin olduğunu iddia eder. Liberal kapitalizmin birey kurgusunu sürdüren, bir de bunu üstelik muhafazakar aile fikriyle de pekiştiren neoliberal dönemde de varlığını sürdüren bir gelenektir bu. Nerelerde varlığını sürdürüyor? İşte küreselleşme karşıtı harekette görüyoruz bunu. Köylü hareketlerinde görüyoruz, çevre hareketlerinde görüyoruz. Derin yoksulluk ağında da görüyoruz elbette. Toplum diye bir şeyin olmadığı, sadece bireylerin ve ailelerin var olduğu yolundaki neoliberal dönemin mottosu sayılabilecek perspektife karşı topluluk değerini, yardımlaşmayı, dostluğu, dayanışmayı öne çıkaran bir gelenek bu. Ama bu manifestonun asıl dayandığı gelenek, bunun yanı sıra tabii ki feminist gelenek. Feminist gelenek bakım kavramını
çok odakta tutan bir gelenektir. 19. yüzyıldan beri üzerinde çok önemli durdukları feministlerin bir kavramdır bakım. Kadınların dünya ile ilişkilerini biçimlendiren bir deneyimdir. Biraz önceki anlatılardan gördüğümüz şey ne kadar acı da olsa, yani çocukların bakılması, hastaların bakılması, o evin döndürülmesi dediğimiz şeyleri içeren bir kavramdan söz ediyoruz. Bunu, kadınların bu deneyimini bütün insan ilişkilerine, bütün dünyaya yayabilsek, onlara has bir deneyim olmaktan çıkartabilsek, bunu politikleştirebilsek ne olurdu? Aslında feministlerin bakım kavramı üzerine yaptıkları tartışmaların özünde bu soru vardır. Dünya neye benzerdi? Bakım üzerine dönseydi, bakımla dönseydi dünya neye benzerdi? Çünkü biliyorsunuz feminizm aslında sadece kadınların ezilmişliğine karşı çıkmaktan ibaret değildir. Farklı bir toplum tahayyülünü de beraberinde getirir. Çünkü bilirler ki feministler öyle bir farklı topluma geçmeden zaten kadınların ezilmişliğinin ortadan kaldırılması da mümkün değildir. Yani dünyanın radikal bir şekilde değişmesi kadınların ezilmişlikten kurtulmaları için. Manifestonun ilk cümlesi, içinde yaşadığımız dünya umursamazlığın hüküm sürdüğü bir dünyadır. Bu bence çok önemli bir saptama. Biz bu umursamazlığı tabii ki biliyoruz. Elbette her koyun kendi bacağından asılır filan türü öyle bir derin bilgelikler sebebiyle de bildiğimiz bir şey bu. Ama bu virüsün tetiklediği dünyada, bu mesafe ve yalıtmanın çok öne çıktığı dünyada bu umursamazlık yeni görünümler aldı, yeni bir hız kazandı. Neoliberal emek örgütlenmesinin her türlü dayanışmayı, güvenceyi, istikrarı devre dışı bırakma eğilimini de güçlendirdi. İşte bu manifesto bütün bunları dikkate alarak ve sol dayanışmacı ve feminist geleneklere yaslanarak bakım odaklı politikanın, bakım odaklı ekonominin ve bakım odaklı devletin neye benzeyebileceğini tartışıyor. Bence bu tartışmanın dikkate değer noktalarından biri refah devleti nostaljisi yapmaması, başka bir yol açmaya çalışması. Yani refah devleti sanki insanlık tarihinde çok önemli bir yer tutuyor gibi görünse de uzun kapitalizm tarihi içinde aşağı yukarı 50 yıllık falan bir zamana denk düşen çok kısa bir tecrübedir. Güzel bir tecrübedir ama birçok başka koşulu da tarihsel bağlamı olan başka koşulları gerektiren bir tecrübedir. Dolayısıyla da yoksullukla mücadele politikaları, sosyal politikalardan bahsederken refah devletinin de ötesine geçen yeni yollar aramaya çalışmak çok kıymetli bir şey bu manifestonun yaptığı. İkincisi önemli bence bir şey, politikayı içine hapsolduğu temsil probleminin dışına çıkartıp yeniden köküne döndürmesi. Politikanın kökü polisten gelir, birlikte yaşamak, polis şehir, birlikte yaşayan insanlarla ilgili bir şeydir politika. Ve dolayısıyla da yoksulluk politik bir problemdir. Birlikte yaşamakla ilgili bir problemdir. Manifestoda yapılan bence önemli üçüncü bir şey, insanlar arası ilişkinin şeylerle ve insan dışı varlıklarla ilişkilerden bambaşka bir şey olmadığını ortaya koyması. Bunların zorunlu olarak birlikte yürüyen şeyler olduğunu dikkat çekmesi. Bu demektir ki şeylerle ilişkimiz ve hayvanlarla ilişkimiz, dünyayla ilişkimiz, çevremizle ilişkimiz bizim birbirimizle olan ilişkilerimizin uzantılarıdır. Bunların hepsini birlikte düşünmemiz gerekir. Dolayısıyla da hani çevre mücadelesiyle yoksullukla mücadele birbirinden ayrılabilir şeyler değildir. Bu manifestonun elbette ki tartışılmaya muhtaç, eleştirilmeye muhtaç yanları var tabii ki. Olmaz mı? Ama bu tartışma ve eleştiriyi de aslında bakımın ve özenin birer parçası olarak düşünebiliriz. Birbirimizin sesine kulak vermek, söylediklerini eleştirirken oradan birlikte devam edebilmeyi içeren bir özen ilişkisinin parçası. Ev içi emek tartışması aslında bu bağlamda ev içi emeğin görünmezliğini vurgulaması bakımından çok önemli olmakla birlikte bu bağlamdaki önemi bu emeğin niteliğine dair. Ev kadının yaptığı iş hayatın yeniden üretilmesi aslında. Çocukların büyütülmesi, insanların beslenmesi, hastalara bakılması, bakım dediğimiz şey bütün bunları. Ekonomik büyümenin kendinde bir değermiş gibi görülmesine karşı işleyen bir başka ekonomik yaklaşımı aslında işaret ediyor bize. Ev içi emeğiyle başlayan o
geniş bakım alanı, birbirimize bağımlı olduğumuz bilgisinin, dayanışma ve yardımlaşmanın imkanına dair bir sezginin. Dünyanın ve toplumun işleyişinin radikal biçimde değişmekte olduğu, nefes almanın güçleştiği bir zamanda bir anlamda siyah tarihi yeniden yazabilmek, buradan sağ çıkabilmek için birbirimize sahip çıkmamız şart. Manifesto'nun kullandığı bakım kavramının politik değil de ahlaki bir kavram olduğu çok söylendi bu manifesto eleştirilerinde. Dolayısıyla da politikanın kılavuzu haline getirilemeyeceği eleştirildi. Ben yine de hatırlatmak isterim ki feminist gelenek içinde politikanın sınırlarına dair tartışma, bakımın politikleştirilmesinin nasıl yapılabileceğinin yolunu da gösteren bir tartışma. Oraya yeniden dönmenin çok önemli olduğu fikrindeyim. Çok uzatmadan son bir şey daha söyleyerek bitirmek isterim. İnsanın insana sahip çıkmasının, insanın kendini arkadaşına emanet edebilmesinin ütopik içerikler olduğu fikrindeyim. Yani politikada, ütopyada, şimdi, burada, el erimindeki ihtiyaçlarımızın, arzularımızın çok dışında şeyler değil. Harika bir film vardı, izleyenler vardır muhakkak, Toz Bezi diye. Onun son sahnesini hatırlatarak bitirmek isterim. Hayatın yükünü daha fazla kaldıramayıp çekip giden bir kadından bahseder Nesrin. Ev, ev işçisi bir kadındır. Ve yine ev işçisi olan bir arkadaşı vardır Hatun diye. Nesrin giderken kızı Asmin'i Hatun'a emanet eder. Bilir ki emanetine sahip çıkılacaktır. Ve son sahnede Hatun Asmin'i kucaklayıp kaldırır. Çok ışıklı, çok umut dolu bir sahnedir o. Ben oraya baktığım zaman sadece ahlaki bir şey görmüyorum. Aslında gelecekten umutlu olmamızı mümkün kılacak olan bir ışık görüyorum. Arkadaşlığın, dayanışmanın ve emanete sahip çıkmanın ışığını görüyorum. Bu da bence politik bir şeydir. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler Aksu. Ağzına sağlık. Tam olarak aslında Aksu'nun bıraktığı yerden Toz Bezi filminden Gülhan'a geçmek istiyorum. Böyle şöyle bir kısaca Evitsen ne zaman kuruldu? Neler yapıyorsunuz? Önce ben biraz üstümdekiler beyaz, altımda siyah bir pantolon var. Esmerim, saçlarım siyah. Şöyle bir bilgilendirme yaptıktan sonra evet başlayayım. Evitsen'i biz uzun yıllar mücadele verdik. 2008-2009 yıllarında bu mücadele sürecimiz başladı. 2010-2011 yıllarında bu süreci bayağı bir hızlandırıp 11 yılında resmen sendika bildirimimizi içeriye verdik. 15 Haziran'da resmen sendika olduk. Tabii bu süreç bizim için o kadar kolay olmadı. Daha sonra hukuki süreçlerimiz oldu. Siz ev işçisisiniz, sizin ne işiniz olur sendikayla, siz sendika kuramazsınız şeklinde bununla ilgili olarak bir dava açıldı. Dava sonucunda faaliyetlerimizi durdurma kararı geldi. Tabii biz de karşı hamleye geçtik. Yeniden dilekçelerimizi yazdık, içeriye verdik. Bu süreçte kendi hesabına çalışanlar dahi uluslararası ILO'nun maddeleri arasında yeri vardır ki yani işçi olmasa patron da sonuçta sendika kurabiliyorsa ki biz işçiyiz bu anlamıyla sendika kurabiliriz. Bunun karşı bir dilekçe hazırlayıp verdiğimizde Yani işçi olduğunuzu aslında ispat etmeye çalıştınız bütün bu süreçte. kesinlikle işçi olduğumuzu ispat etmeye çalıştık. İşçiyiz yani sen gidip bir yerde çalışıyorsan bunun karşılığında sana birisi orada bir ücret veriyorsa bu bir işçidir. Ancak biz bunu bir türlü kabul ettiremiyoruz. Yani yasal olarak sendikayı tabii geldiğimiz süreçler doğrultusunda sendika olmayı başardık. Ya bu hukuki olarak yasal olarak sendika hakkını kazandık, kurabilirler dediler en son bu verdiğimiz mücadeleler sonucunda. Ancak bu işçi olarak kabul edilememe durumumuz, halimiz maalesef hala devam ediyor. Yani işte çalıştığımız yerlerde birçok zorluklar yaşıyoruz. Bundan dolayı doğru düzgün denetimler yapılmadığı için camdan düşüp hayatını kaybedenler, sakat kalanlar, taciz, tecavüz,
ortadan öldürülüp kaldırılanlar, kimsenin ruhunun duymadıkları birçok sorunla birlikte mücadele ederken, aynı zamanda yoksullukla da mücadele ederken pandemi süreci o kadar derinleştirdi, bizi o kadar ne olduk ki hepimiz bir anda sarsıldık. İşte hepimiz aynı gemideyiz seslerini duyamaz olduk. Mümkün değil yani kesinlikle hepimiz aynı gemide değiliz. Bunu böyle düşünmüyoruz çünkü arkadaşlarım beni arayıp ya ben kendi kronik hastalıktan dolayı kullandığı ilacını arttırıp çocuğunun ihtiyacını karşılayamadığı için, kendi temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı için intihar edeceğini söylediğinde bunların hiçbirinin bir hükmü kalmıyor. Yani burada yoksulluğun ne kadar derinleştiğini, insanların temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiğini ve çok kötü koşullarda intihara yeltendiğini, zor zahmet kurtarabildiklerimizi kurtardık, ulaşabildiklerimizi bu durumda tabii kurtardık. Ancak bir de ulaşamadıklarımız vardı süreç içerisinde. Biliyorsunuz sendika olarak akademi sendika işbirliğiyle bu süreçte biz peki ya en alttakiler diye bir rapor hazırladık. O raporda işte arkadaşlarımızın çalıştıkları yerlerde yaşadıkları sorunları derinlemesine görüşmelerle ortaya koyduk. İşte mesela göçmen bir arkadaşımız oturum iznini almak için göç idaresine gidiyor. Giderken kendi arabasıyla zaten işveren gönderiyor. Şoförle gidiyor. Yani şeyle gitmiyor ama geldikten sonra bu arkadaşımızı alıp odaya kilitleyip kapıyı üstüne kilitlemek, yani bunlar insanlık dışı koşullar. Çalışanlar ya birçoğu bu süreçte tabii işsiz kaldı ama çalışanlar da çalıştıkları yerlerde hapis kaldı. İş yükleri arttı. Yani süreç o kadar kötü devam ediyor ki bu süreçte gerçekten hani nereye gidiyoruz, ne olacak, ne yapacağız şeklinde bu devam ediyor. Tabii bu süreç içerisinde yerel yönetimlerle de iletişim kurmaya çalıştık. Bu durumu hafifletme noktasında bir şeyler yapmaya çalıştık. Yani en azından mesela bu süreçte bütün işçiler kısa dönem ödeneğinden yararlandı. Ev işçileri bundan da yararlanamadı maalesef. Yani işte bu sosyal yardımlarda 1.000 lira bir şey veriyorlardı. Ancak bu süreçte bu da bundan da faydalanamadı arkadaşlarımız. Yani nerede tutarsanız gerçekten elinize kalıyor. Bizim açımızda o kadar zor bir süreç ki ev işçilerinin öncelikli olarak bu sosyal politikalar içerisinde yasal olarak düzenlenerek sosyal güvencelerinin sağlanması gerekiyor. Sigortalılıklarının sağlanması gerekiyor. Yani bu da yeterli değil. Bu doğrultuda geriye dönük işte 50 yıllarca alanda çalışmış, 50 yaşına, 60 yaşına gelmiş arkadaşlarımız hiçbir güvencesi olmadan, emekliliğe erişmeden hayatlarını kendi sorunlarıyla baş başa geçirirken bu geriye dönük telafilerin de yapılması, en azından geriye dönük borçlandırmaların oluşturulması ve bir şekilde hani onları emekli olabilmelerini sağlamak gerekiyor. Yani denetimlerin artırılması gerekiyor. İşte kısa dönem o süreç içerisinde bunu biraz daha ileriye doğru taşıyabilmek gerekiyor. 413 kişiyle de anket araştırması yaptık arkadaşlarımızla yaşanan şeylerde ilgili olarak. Bu süreçte sigortasız çalışma %83.7 mesela arkadaşlarımızla ilgili. Yani gündüzlü, yarı zamanlı çalışma, bu işte günübirlik çalışma dediğimiz
çalışma sistemi içerisinde %96.6 yani bu süreçte o kadar yoğun bir şekilde şeyler yaşandı ki size aktarabileceklerim. Onunla ilgili olarak raporumuzda şöyle kısaca örnekler de vermek istiyorum. Mesela korona döneminde %56.8 arkadaşlarımız bu dönemde işten çıkartıldı. Yani işsiz kaldı. Ve bu işsizlik hala devam ediyor bu şekilde. Ya herhangi bir şekilde bir yardımda faydalanamadı %84.4'ü. Bu şekilde devam edecek olursak yani maalesef derdimiz çok büyük. Yani korona döneminde gene haciz yaşayanların sayısı %43.3 yani. Bu dönemde gene korona sürecinde işsiz kalan arkadaşlarımızın ev işlerinin de çalışma oranı ve işsiz kalma oranı %93.4 yani durum böyleyken, hal böyleyken ne diyelim, ne söyleyelim? Biz derdimizi duyurmaya çalışırken, hep bir şeyler söylerken çok fazla ileriye gidemiyoruz maalesef. Aynı yerde sayıyoruz. Yani bu mesela şiddete maruz kalma bu süreç içerisinde onu da ölçmeye çalıştık. Arkadaşlarımız çalıştıkları yerlerde ve aileleri içerisinde şiddete maruz kalıyor mu diye. Yani burada mesela %86'sı aile içi şiddete maruz kalıyor. Aynı şekilde çalıştıkları yerlerde de bu böyle. Gene en sık psikolojik şiddete maruz kalan arkadaşlarımız, bu alanda çalışan arkadaşlarımız %55'i 55.5'i şiddete maruz kalıyor, psikolojik şiddete. %99'u gündüzlü, yarı zamanlı çalışırken düzensiz ev işçilerinin fiziksel şiddete maruz kalması söz konusu. Yani derinleştirdikçe bunu bu süreçte gerçekten bunlar bizim açımızda çok büyük derinleşmeyi de beraberinde getirdi. Şu ortaya çıktı ki bu olaylar derinleşerek şiddetin her türüne maruz kalıyor. Evde, işte, sokakta, her yerde ve şiddetin her türüyle karşı karşıya. Bunun çözüm noktası da işte buralardan doğru sosyal politikalar üreterek kadınlar arasında bu şekilde raporlar hazırlayan sendikalarla birlikte ortaklaşa bunun yolları açılabilir, bunlar çözülebilir. Bununla ilgili olarak sosyal politikalar oluşturulabilir, geliştirilebilir ve bu kadınlar bu durumdan çok rahat bir şekilde kurtarılabilir. Ancak maalesef elimizi taşın altına koymaktan çekiniyoruz. Biraz artık o eller taşın altına girmesi gerekiyor. Tarafların bu noktada elini taşın altına koyarak kadınlara yönelik daha ileriye dönük sosyal politikalar oluşturup bu acizlikten kurtarması gerekiyor en kısa zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Zamanımız çok kalmadığı için hemen İngiltere'deki meslektaşım Saime Mir'e söz vermek istiyorum. Aslında Gülhan'ın anlattıkları tabii ev içi emeğin halen ne kadar niteliksiz bir şekilde görüldüğünü ne yazık ki gözler önüne seriyor. Peki bu dönemde pandemi zamanında ev içi yük nasıl arttı? Bize acaba İngiltere'den neler aktarabilirsin diye sormak istiyorum Saime sana. First of all, I'll describe myself. I'm Simon Meir. I'm a writer and a journalist. I'm wearing blue glasses. I have long brown hair, and I'm wearing a black jumper. I'm sitting in my children's room. Here in London, we're in our third lockdown. Schools and restaurants are closed, and only places selling essentials are open. We're being asked to stay home as much as possible. So it's been 12 months since the country first went into lockdown, and the pandemic has laid bare the inequalities across society. As you've mentioned, domestic violence is one of them, the rise in domestic violence. I've got a few statistics to share with you to show us the situation that women face currently. Because schools are closed,
a lot of the childcare is falling upon the shoulders of women. So the Office of National Statistics that women have taken on 2/3 of the childcare. Now, I would say that's probably underestimating that, and a lot of us, and that includes me, are working on weekends and around in the evenings rather than in the normal 9 to 5 than we would have done. Women are more likely to be furloughed or lose their jobs. There's been an increase in the report of anxiety and mental health concerns. There's a lot of reports that consider that we are currently in a mental health ticking time bomb, where once we have dealt with this pandemic, then there will be other issues around our own mental well-being, which we will have to look at. Mothers are 1.5 times more likely than fathers to have lost their quit since the first lockdown. The Trades Union Congress has found that 1 in 6 mums have had to reduce their hours due to childments, and I would be one of them. And it's working class women who are most impacted. That's according to a study by Nottingham and Warwick. As I mentioned, there's been a rise in domestic violence. The issue that we've seen has been because doctors' surgery hospitals aren't dealing with cases as they used to do, there's been a difficulty in accessing contraception. That's meant unplanned pregnancies, and thousands of women have gone on to have abortions. The picture here is quite similar to a lot of what the other speakers have mentioned. There seems to be this great divide where there's some of us who have space, we have online food deliveries, but then when you look, there is the inequality has just grown. So a report from a charity called Little Village, which gives free supplies to new parents, has found that 1.3 million under 5s live below the poverty line, and 2 in 5 of those families have seen a reduction in their earnings as a result of the ongoing COVID crisis. Now, I was looking at these statistics yesterday, and they're so depressing, the fact that all this work has been done by women to achieve equality within this country. And I was wondering, what is it that's happened? Why is it that when we've reached this pandemic, we've suddenly gone back into this kind of 1950s way of working, where women are saying that the burden, the lion's share of the work is falling upon them? And the only thing I can say is, as similar to what your other speakers have mentioned, is that we, in our fight for equality, we seem to have been shoehorned into these old patriarchal ways of working, the way that maybe 1950s men used to work from 9 to 5. And as women, the needs that we have, where we do bear children, we do end up, just by the nature of giving birth, carrying more to do with the children. Those things have not been taken into account when it comes to our workload. And I think one thing we really need to consider, is going to have to consider as we go on, is that what is good for gender equality is country and is good for society. And the pandemic has laid bare the inequality which we have here in British society. And if we have to find ways to counteract that. I'll tell you a little bit about myself. I've got 3 small boys, and as I said, I'm a writer and a journalist. My husband has a salaried position. He works at a university. And when the first lockdown happened, just by the nature of the shock of what was going on and the kind of newness, it ended up that he took the main role and I sort of stepped back a bit without any discussion. Even for a very equitable relationship, I would consider that we have quite a modern way of looking at things. But we fell back into those 1950s ways, and I was just doing all the childcare. And it's depressing and it's hard. And on the other side, there is the idea of being that we do have access to our work and we do have money. So there's this weird kind of shift going on where we're constantly negotiating where we stand, and that's just as a family that doesn't have those inequalities. So what's going on in families where there is extreme poverty, there is domestic violence, there are these issues, is extraordinarily difficult at this time, even here in the UK. Saime çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık. Aslında herkese son olarak söz vermek istiyordum ama ne yazık ki zamanımızı
aştık biraz. O yüzden herkese teker teker çok teşekkür ederek bitirmek durumunda kalacağız. Hacer, Gülhan, Aksu ve Saime, hepinize çok teşekkür ederim. Şehrin Görünmeyen Yüzü adlı panelimiz şu anda son buldu. Bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, ben Esra Aysun. British Council Sanat Direktörü ve WOW İstanbul'un da Türkiye Küratörüyüm. Bugün bir performans mekanında siyah bir perdenin önündeyim. Kısa kahverengi saçlarım, kahverengi gözlerim, uzun küpelerim ve siyah bir ceketim var. Sizlere Kültürde Kadın Gücü destek programımızın kazananlarının performanslarını sunmaktan mutluluk duyuyorum. British Council olarak Kültürde Kadın Gücü destek programımızı pandemi döneminde yeni üretimlerini seyirciyle buluşturamayan sanatçılara ayırdık. Aldığımız sayısız başvurudan şimdi karşınızda 2 genç performans sanatçısını seyredeceğiz. Bugün yaratıcı alanlar olarak da tanımladığımız kültür ve sanat sektörüne baktığımızda ağırlıklı olarak kadın sanatçıları ve onların ürettikleri yeni, kapsayıcı ve erişilebilir işleri farklı izleyicilerle bir araya getirmeye çalışan kadın profesyonelleri görüyoruz. Alandaki kadın çalışan sayısı ve kadın sanatçı sayısı tahminimizin çok üzerinde. Bu zor dönemde pandemiye rağmen üretim yapmayı bırakmayan, seslerini toplumsal cinsiyet eşitliği için çıkarmaya devam eden bu genç ve başarılı sanatçıları sizlerle paylaşmaktan gurur duyuyorum. Çok uzatmadan söze hemen sevgili Ekin ve Banu'ya bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba, ben Banu Açıkdeniz. 39 yaşında, kumral, kıvırcık saçlı bir kadın dansçıyım. Üzerimde bordo renkli bir elbise var. Şu anda bir black box sahne içinde oturmaktayım. Son 15 yıldır gösteri sanatlarında dansçılık, oyunculuk ve hareket yönetimi alanlarında çalışıyorum. 2005 yılından beri Kardeş Türkler projesinde, 2010 yılından beri de BGS Tiyatro'nun çeşitli projelerinde dansçı, oyuncu ve koreograf olarak yer alıyorum. Bunun yanında eğitmenim ve bir araştırmacıyım. Artizan kültür sanat çevresindeki diğer sanatçı arkadaşlarımla birlikte gösteri sanatları alanındaki farklı başlıklarda çalışmalar yapıyorum ve bu araştırmalardan yola çıkarak çeşitli atölyeler hazırlıyorum ve bunları gençlerle buluşturuyorum. Dünya dışından bir varlık bu gezegene bir gezgin olarak gelse, tesadüfen kadın bedeninde bedenlense ve çocuksu bir merakla bu gezegene baksa neler görürdü? Ne tür bağlantılar kurardı? Nasıl sorunlarla karşılaşır ve bunları nasıl çözümler arardı? Bir yandan da çok büyük toplumsal reaksiyonlarla da karşı karşıyayız. Örneğin ırkçılık karşıtı Black Lives Matter hareketi gibi, Arjantin'de ve Polonya'daki kürtaj hakkı protestoları gibi çevresel kıyıma dönük aslında toplumun genel bir kesiminin çok daha fazla duyarlı hale gelişi gibi. İşte tam böyle bir anda dünya dışından bir varlık gezegenimize gelse ve insanlığın nasıl bir sorunu olduğunu anlamaya çalışsa. Ama bir yandan da bedenini ve zihnini bütünsel olarak algılayabildiğini düşünelim bu varlığın. Aynı şekilde bütün bu meselelere bütünsel bir şekilde ve birbirleriyle bağlantılı bir şekilde bakabilecek mi acaba? Ben varsayıyorum ki bence böyle bakabilir. Ve belki de burada bütün bu reaksiyonlar içindeki kadınları görüp bundan etkilenebilir ve buradan bir manifesto yazmaya kalkabilir. Manifesto el ile ortaya konan demek. Ve bizim karakterimiz de her şeyi eliyle ortaya koyuyor. Ve aslında her bir durumun içine giriyor. Ve orada sadece zihniyle değil, bedeniyle de o durumu duyumsamaya çalışıyor. WOW, Women of World Festivali, uluslararası olarak düzenlenen güçlü, önemli bir festival. Ve geçen yıldan bu yana Türkiye'de de düzenlenmeye başladı. Ben bu festivalin Türkiye için çok önemli olduğunu düşünüyorum ve çok güzel bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Bu yıl konuk olduğum için gerçekten çok mutluyum. Bir yandan da pandemi döneminde sanatçılara bir yaratım fırsatı vermek ve bu fikri aslında akıllarına sokmak açısından da güzel bir teklif oldu bizlere. O yüzden çok teşekkür ediyorum organize eden herkese. Sevgilerimle.
An artist's duty, as far as I'm concerned, is to reflect the times. I think that is true of painters, sculptors, poets, musicians. As far as I'm concerned, it's their choice. But I choose to reflect the times and the situations in which I find myself. That to me is my duty. And at this crucial time in our lives, when everything is so desperate, when every day is a matter of survival, I don't think you can help but be involved. Young people, black and white, know this. That's why they're so involved in politics. We will shape and mold this country, or it will not be molded and shaped at all anymore. So I don't think you have a choice. How can you be an artist and not reflect the times? The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. They're burning down because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has been inflicted upon our people by the American government, institutions, and those people who are in positions of power. I don't give a damn if they burn down Target. Because Target should be on the streets with us, calling for the justice that our people deserve. Where was AutoZone at the time when Philando Castile was shot in a car, which is what they actually represent? Where were they? So if you are not coming to the people's defense, then don't challenge us when young people and other people who are frustrated and instigated by the people you pay. You are paying instigators to be among our people out there throwing rocks, breaking windows, and burning down buildings. And so young people are responding to that. They are enraged, and there's an easy way to stop it. Arrest the cops. Charge the cops. Charge all the cops. Not just some of them, not just here in Minneapolis. Charge them in every city across America where our people are being murdered. Charge them everywhere. That's the bottom line. Charge the cops. Do your job. Do what you say this country is supposed to be about, the land of the free for all. It has not been free for black people, and we are tired. Don't talk to us about looting. Y'all are the looters. America has looted black people. America looted the Native Americans when they first came here. So looting is what you do. We learned it from you. We learned violence from you. We learned violence from you. The violence was what we learned from you. So if you want us to do better, then damn it, you do better. Zeytinimiz pahalı da. Zarar gömem çocuğum diyor, senden beri zeytinimiz yok. Bu sene bak 5 milyarlık inciyi satıyordum, bu sene 1 milyarlık inciyi satamadım ben. Ben bunun hesabını kime söyleyeceğim, ben fakirim. Ne oldu inciyle? İçinden böyle aktı, sıvısı yere akıverdi. Böyle sordu. Böyle soruldu yani, bir şeyler sordu. Bir de şunu anladı veren seni. Gece mesela yazın göbeğinde Bamya'ya gidiyorum ben. Bir kalkıyorsun gece gökyüzü bembeyaz. Nereden o? Jeotermal gazı çocuğum. Bir gidiyorsun tarlaya. Eğer bami topladın açığı koyduysan akşamdan böyle ceketin gibi simsiyah olmuş. Bu ne? Bunlar ne? Zehir değil. Halkı kandırmaya çalışıyorlar. Ya eğer onlar buraya koysunlar ben burada kendimi yakacağım. Jeotermal kursunlar ben burada kendimi yakacağım. Cümle alem için kendimi yakacağım. Biz kadınlar olarak ev işi mi edeceğiz? Jeotermal'i mi bekleyeceğiz?
Talibat cerasım gönder edeceğiz. Bizi revan bu kış gününde. Bu yani valiye de sesleniyor. Vali bey o mekanında nasıl rahat ediyor? Nasıl gönlü rahat duruyor o da acaba? Valiye gittik. Vali bey dedi ki zararsız dedi. Vali bey neresi zararsız dedim ben. Sen bilip gördün mü dedim zararsız olduğunu dedim ben. Siz yanlış biliyorsunuz diyor bize. O da diyor okuyor bir kitap. Okuduğu kitabı da güzel yeğlen okuyor. Çirkin yeğlen okuvemiyor bize. Ben dedim yani dedim böyle dedim börtü böceği her şey var. Ekosistemi dedim bozuyor bu dedim ben. Sen ne biliyorsun ki de ekosistem dedi. Ben köylüyüm ya. Ne biliyorsun sen ekosistem dedi. Ben ne mezun olacaksın oğlum ben? Üniversite mezunu değil bir şey değil. Ben hayat okulu mezunuyum. Od 30 lat trwa w Polsce wojna z kobietami. Fanatycy religijni i prawica sprzedali prawa kobiet, nazywając to kompromisem aborcyjnym. Co to za państwo, w którym politycy toczą wojnę z ponad połową społeczeństwa, czyli kobietami? Wiedzcie jedno, jeżeli zagłosujecie za tym projektem, doprowadzicie do całkowitego ubezwłasnowolnienia kobiet i usankcjonujecie status kobiety ciężarnej jako inkubatora. Kobieta będzie zmuszona rodzić za wszelką cenę, nawet gdy płód nie ma najmniejszych szans na przeżycie. To nieludzkie. PiS chce kolanem przepchnąć ustawy zgłaszane przez fundamentalistów, by przypodobać się Kościołowi, aby poparł Andrzeja Dudę w prezydenckich pseudowyborach. Tacy z was obrońcy życia, od poczęcia do oddania głosu. To czysta hipokryzja. Ale mam dla was złą wiadomość. Większość społeczeństwa popiera liberalizację aborcji, tak jak to proponuje Lewica w swoim projekcie. Kobiety nie składają parasolek. Jeżeli ważycie się na ten drakoński projekt wprowadzić w życie pod osłoną koronawirusa, to koniec waszych rządów nastąpi szybciej, niż wam się to wydaje. The reason why buildings are burning are not just for our brother George Floyd. Zarar görmem çocuğum diyor senden beri zeytinimiz yok. Fanatycy religijni i prawica sprzedali prawa kobiet, nazywając to kompromisem aborcyjnym. Ne oldu İncil'e? İçinden böyle aktı. Sıvısı yere kakıverdi. Böyle sordu. Böyle soruldu yani bir şeyler sordu. Co to za państwo, w którym politycy toczą wojnę z ponad połową społeczeństwa, czyli kobietami? Because people here in Minnesota are saying to people in New York, to people in California, to people in Memphis, to people all across this nation, enough is enough. And we are not responsible for the mental illness that has Sen ne bilirsin ki seni gördüğünden beri ben köylüyüm ya. American government institutions. I usankcjonujecie status kobiety ciężarnej. I don't give a damn if they burn down Target. Bir kalkıyorsun geziyorsun. Gökyüzü bembeyaz. Nerede So duruyor? then trust this, that I Będziemy zmuszeni rodzić za wszelką cenę. when it was auto-zone at the time when
Merhaba, ben Ekin Tunçeli. Kadınım, 31 yaşındayım. Küt saçlarım var ve kahküllerim var ve saçlarımı yarım yukarıdan topladım. Üzerimde şu an pembe kayık yakalı bir tişört ve altımda kırmızı bir pantolon var. Şu an siyah perdeli bir performans odasındayım ve arkada gök mavisi oldukça büyük bir yastık silindir şeklinde ve bir de onun oldukça küçük hali var. Ben çağdaş dans sanatçısıyım. Aslında üretimleri dans, tiyatro, müzik olarak ayırmayı çok sevmiyorum. Yani sahne sanatları alanında aslında üretim yaptığımı söyleyebilirim. Yaklaşık 2015'ten beri yani 6 yıldır üretim yapıyorum. Üretimlerimde gündelik objeler veya hayatımızda çok aşina olduğumuz gündelik materyalleri kullanıp bunları farklı anlamlar yükleyerek kullanmak çok sevdiğim bir yöntem. Renk kullanmayı genelde çok seviyorum. Müzik üzerinden genelde üretimlerim gidiyor. Muhtemelen bu işe başlamamın kaynağı müzikal olduğu için olabilir. Bugün sergilediğim performans aslında benim 2019 yılında gerçekleştirdiğim bir performanstı. O zaman sadece küçük yastığı kullanmıştım. Aslında büyük yastığın işin içine girmesinin sebebi hepimizin yaşadığı hayatlarında büyük değişikliğe sebep olan pandemi oldu aslında. Yani her şey çok daha zorlaştı, her şey daha ağırlaştı. Performansın genelinden bahsedecek olursam, özellikle şu dönemde şunu çok fark ediyorum. Sanki her şeyi makineler yapıyor ve artık özellikle sahne sanatları alanında çok da gerek yok mu acaba? Biz insanların bu dünyadaki yeri ne? Makineler dünyayı ele geçirecek mi? Gibi böyle hep kaygılar olur ya. Onun üzerine düşündüğüm bir dönemdeyim şu an ve şunu fark ettim. Gerçekten bize özgü kalan hakikaten tek şey galiba o karar verme aşamalarımız, kararsızlıklarımız ve oradaki araflar. Çünkü makineye kodluyorsunuz, bir şey veriyorsunuz ve o yapıyor. Yani orada bir bizde olan boşluk anı, ya o anlamama halimiz var ya bizim böyle bir kaldığımız. Onu çok kıymetli ve çok bize özgü bulduğum için aslında bu performansı gerçekleştirdim. Bu performansın en temel çıkış noktası bu. Bilmeme, karar vermeme hali, serbest çağrışım hali aslında. Bir sanatçı olarak değindiğim konular hep cinsiyet üstü bir yerde. Daha doğrusu hep insan olmak, insanların sorunları üzerine. Karar verememek, kararsızlık, ne yapacağını bilmemek, genelde bunlar üzerine çok odaklandığım bir dönemdeyim ve bunun hiçbir şekilde herhangi bir cinsiyete ait olmayan kavramlar olduğunu düşünüyorum. Kişi olarak gündelik yaşantımda da bilmiyorum, belki şanslı bir background'dan geldim. Şanslı bir çevrede büyüdüğüm için insanları hiçbir zaman cinsiyetleri üzerinden tanımlamayı tercih etmiyorum. Benim için o kişi, karakteri, yaptıkları kıymetlidir. Tabii ki insan hakları özelinde ve yaşadığımız coğrafya gereğiyle çok problemli noktalar var. Yani en basitinden sokakta yürüme, sokakta gezme, gece dışarıya çıkma bile konusunda eşit durumda değiliz. Buna söyleyebileceğim maalesef bir şey yok. Bir şey söyleyebilmeyi çok isterdim ama tek dileğim sosyal hayatımızda da kendi içimde düşündüğüm noktadaki eşitliği yakalamak diyebilirim. Sahne sanatlarının hem üretici olarak hem performansçı olarak çok içinde bulunan bir insanım ve 2020 Mart'tan itibaren hiçbir şey yapamaz olduk. Ve sanki sahne sanatları dünya üzerinden siliniyormuş gibi bir imaj ortaya çıktı. Tabii ki bu şartlar altında bir performans gerçekleştirebilmek bile benim için çok mutlu bir an. Yani bilmiyorum, ben zaten her zaman gösteri yapmayı ve düğün, dernek, bayram coşkusuyla karşılayan bir insan ve bu yokluğun içinde gerçekten çok iyi geldi. WoW İstanbul Festivali'ne de aslında bundan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bunun bir parçası olmak, hala işimi yapabiliyor olduğumu bilmek gerçekten çok iyi hissettirdi. Umarım seyirciler de aynı şekilde bu hislere sahip olabilirler.
kıssadan hisse gibi olduğu için hiç mutlu değilim ama bu fikirlerimi paylaşmam gerektiğini de düşündüm. Artık makineler neredeyse her şeyi yapıyor, her şeyi. Yapılması söylenen her şeyi. Konuşabiliyorlar bile. Ama galiba biz insanlara özgü bir şey hala var. Denemek ve karar verememek. Gülümseme açık ağızlı gülümseme açık ağızlı gülümseme. Görünüşe göre gülmekte hala bizde göz kırpan gülümseme. Festivalimizin ikinci gününde Wow Büyük Fikirlerle şu anda karşınızda olacağız. Kadınlar kendilerine fırsat tanındığı zaman şahane şeylerle karşımıza çıkabiliyorlar. O yüzden bu bölüm tam da aslında farklı kadınların deneyimlerini ve onların hikayelerini bizlerle buluşturacak. Hikayeler herkese eşit fırsatlar sunulduğu zaman neler yapılabildiğini gözler önüne serecek. Şimdi bu hikayelerin ilkiyle sizi baş başa bırakıyorum. Merhaba, ben Hale Yıldız. 30'larında esmer, kahverengi gözlü, omuzlarında sarı saçlı bir kadınım. 6 senedir işe alım uzmanı olarak çalışıyorum. Renkli Kampüs programı ilk dönem mezunu, Değiştiren Adımlar Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. 2008 yılında araç içi bir trafik kazası geçirdim ve C7 seviyesinde bir kırık sebebiyle omuriliğim hasar gördü. Buna bağlı olarak yaklaşık 13 senedir aktif olarak tekerlekli sandalye kullanıyorum. Henüz 17 yaşında hastanede tedavi gördüğüm sırada hiçbir şeyden habersiz, sadece çok çalışıp bir an önce eskisi gibi olmayı hayal ederken birden kapı çaldı ve içeri fizik tedavi doktorum geldi. Bana bundan sonra bir daha asla yürüyemeyeceğimi, eskisi gibi hiçbir şeyi yapamayacağımı, eskiden ne varsa ne yaptıysam artık yapamayacağımı söyledi. Ben daha omurilik zedelenmesi ne demektir, yürüyememek ne demektir bilmezken kucağıma bombayı bıraktı ve gitti. Ailemle odada uzun süre sessizliğimizi koruduğumuzu hatırlıyorum. Ama sonrasında hızlıca kendime gelip bana hayatımla ilgili kimse ne yapıp ne yapamayacağımı söyleyemez. Bunun kararı yalnızca bana aittir. İstediği kadar tıp kitaplarında yazsa da bunu açıklaması 17 yaşındaki bir kıza bu şekilde yapılamayacağını düşünüyorum diyerek bir an önce kendimi toparladım. 9 ay sonunda hastaneden walker yani destekli bir aparat ile yürüyerek taburcu oldum. Kendi başıma ihtiyaçlarımı karşılayabiliyordum. Evet hala hasarım sebebiyle birçok şeyi bireysel olarak yapamıyordum. Ama hayatımdaki ilk dönüşüm adımlarımı o hastaneden atarak gerçekleşmişti. Sene 2010, üniversitemin ilk günü. Arabamızla rektörlüğün önüne geldik. Ablam şoför koltuğundan çıktı, yanıma geldi, sandalyemi aldı ve beni transfer etti. Sonra birden kafamızı kaldırdık ve rektörlüğün önünde duran yüzlerce öğrencinin bize baktığını fark ettik. Durup ablamla birkaç saniye birbirimize baktık. Yine sessizliğimizi korumuştuk. Yıllar sonra birbirimize itiraf ettik. O an orada arabaya tekrardan binip geri dönmeyi düşünmüştük. Biz bu bakışlar altında 4 seneyi, 5 seneyi nasıl geçirecektik? Yine insanların ne düşündüğünü ve gördükleri bizim için önemli değil, hayallerimizin ötesine geçemez diyerek kapıdan içeri adımımızı attık. Fakülteyi toplamda 3,5 senede bölüm birincisi olarak tamamladım. Hazırlıkla birlikte 4,5 sene sonra mezuniyetimi almıştım. Rektörlüğün önünde, o kalabalığın içinde kep atma anım ise benim hayatımdaki ikinci dönüm noktamdı. Benim mücadelem engelli bir kadın olmak. Sene 2021 ve bu geçen 13 sene içinde engelli bir birey olmayı deneyimledim. Binalar, mekanlar, okullar, servisler, sosyal alanlar, toplu taşımalar,
Sokaklar, caddeler bana uygun olmadığı için engellendim ve daha iyi bir yaşam için mücadele ettim. Bu hayat benim hayatımdı ve bana göre daha iyi olacağını düşündüğüm hayat için değişim istedim. Sizin mücadeleniz çok farklı olabilir ve siz mücadelenizde başarılarla dolu bir hayat hikayesi yazmak zorunda değilsiniz. Benim hikayem de bana göre bir başarı hikayesi değil, yalnızca bir mücadele. Bir başkası evinden hiç çıkmayarak sosyal olmamayı, çalışmak istememeyi de tercih edebilir de. Sonuçta hepimiz tercihlerimizi yaşıyoruz ve bunun doğrusu ya da yanlışı yok. Benim gibi hayatını yaşamayı şansa bırakmayan, farklı engel durumlarına sahip 3 üniversite arkadaşı olarak erişilebilir her şey sosyal girişimini kurduk. Burada kurum ve kuruluşlara engellilik alanında farkındalık ve algı eğitimleri veriyor. İçeriksel, fiziksel, iletişimsel anlamda danışmanlık yapıyoruz. Konuşmamın başında kendimi betimlemem ise görme engelli kişilerin zihinlerinde görselleşebilmekte. En büyük amacımız Türkiye'de engellilik algısını yardım temelli bakış açısından sıyırıp hak temelli bakış açısına getirebilmek ve yasalara uygun düzenlemeler yapılmasını sağlamak. İnanıyoruz ki nitelikli istihdam, farkındalık sahibi bireylerin yetişmesi ve eğitim hayatının iyileşebilmesi ancak kişi bağımsız bir şekilde hayata katılım sağlayabildiğinde olacak. Bu yüzden erişilebilir bir dünyanın hayalini kuruyoruz. Herkesin kendi mücadelesinde yolunu bulabilmesini diliyorum. Teşekkürler. Merhaba, ben İpek. Kahverengi saçlarım, kahverengi gözlerim var. Üzerimde beyaz renk var. Ve evimin çiçekli bir köşesinden bugün sizlerle konuşuyorum. Biz Derya ile bloglarımız aracılığıyla tanıştık. Ben turizmciyim. Bu sebeple internet tecrübem biraz eskiye dayanıyor. Çocuklara bilgisayar kullanmayı öğrettiğim bir dönemim de oldu. Çocuklarla çalışmak benim için büyük bir tecrübe ve aydınlanma oldu diyebilirim. Derya bir süre içerik olarak çok bilgisi olmadığı halde televizyona teknoloji programı hazırlamış. İçerikleri araştırıp, anlayıp, sadeleştirerek ekrana aktarmayı başarmış. İkimizin ortak tecrübesi, anlatmak istediğin konu ne olursa olsun, ne kadar karışık olursa olsun, özne konudan ne kadar uzak olursa olsun, doğru ve sade dili kullanarak anlattığınızda konuyu aktarabileceğiniz oldu. Biz annelik tecrübelerimizi kendi bloglarımızda paylaşıyorken toplumdaki kadınlar teknolojiden anlamaz yargısını da tecrübelerimizle yıkmak isteyip birlikte teknoloji temalı bir blog açmaya karar verdik. Amacımız karmaşık ve yabancı görünen tüm dijital konuları yalın bir dille anlatarak kadınlara ulaşmak ve yapabilirsin cesaretini vermekti. Sonuçta biz kendimiz de benzer bir yoldan geçerek buraya gelmiştik ve biz yapabiliyorsak siz de yapabilirsini aktarmak istedik. Blogumuzda teknolojinin her alanından konuya yer verdik, veriyoruz. Örneğin sosyal medya uygulamaları tüyolarından kombi kullanımına, bir bebek kamerasına, güvenlik kamerasına kadar değişik başlıklar bulabilirsiniz. Ancak etkileşimimiz web sitesiyle sınırlı değil, sosyal medyada da çok destek gördük ve zaman içerisinde sanalın dışında da ilişkilerimiz gelişti. Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dijital okuryazarlık sohbetleri gerçekleştirdik. Blog açma, sosyal medyayı etkin kullanma, ürettiklerini pazarlayabilme gibi konularda pek çok atölyeler düzenledik. Atölyelerimizde birçok kadın arkadaşımız bir günde kendi web sitesini yaptı, sosyal medya hesaplarını açtı, etkin hale getirdi ve kendi kendine yapabilme hissini tatmış oldular. Ürettiklerini paylaşmanın keyfi bir yanda, kendi yaptığın sayfada paylaşabilmek de bunu keyif. Mesela annelerle de çok merak ettikleri kodlama atölyelerini yaptık. Evet, biz çocuklardan önce annelere kodlama öğrettik. Çünkü biz teknolojinin bilinmeyen yanını, ürkütücü yanını köreltmek istiyoruz. Ve çocuklara da geçecek olan kültürün ebeveyn yasaklayıcı tavırlarla değil, kendilerinin de hakim olduğu ve sahip oldukları bilgilerle daha güvenilir internet ortamı sağlayabildikleri bir hal almasını istiyoruz.
Merhaba, ben Derya. Koyu kahverengi saçlarım, koyu kahverengi gözlerim var. Şu an evimde duvarın önden sizlere sesleniyorum. Biz teknolojik anneleri yaparken en çok toplumsal cinsiyet rollerinin adaletsizliğinin yarattığı toplumda dijital okuryazarlığın ve teknolojiyi verimli kullanmanın öneminin büyük olduğuna inandığımız için yapmak istedik. Kadının dışarıda eşit işe eşit ücret olanağının olmadığı, kendini ispat için daha çok çalışmak zorunda olduğu, evin içinde ise çocuk bakımı, ev temizliği, yemek gibi temel işlerde adil bir iş bölüşümü oluşturulamadığı için sırtında oluşan yükü birazcık olsun azaltmak istedik ve bunun için de teknoloji çok önemli bir araç. Online alışverişten güvenli internet kullanımına, güvenilir bilgiye ulaşmaya, sanata hatta sosyalleşmeye ulaşmaktan ek kazanç yaratmaya kadar dünya kadar alternatifi sağlayıp hayatlarını daha çok kolaylaştırabileceklerini ve kendileri için zamansal, gelişimsel türlü fayda sağlayabileceklerini düşünüyoruz kadınların. Bu yüzden de hem kendi deneyimlerimizden çıkardığımız sonuçları hem de bizi takip eden kadınlardan gelen talepleri araştırıp öğrendiğimiz bilginin dilini basitleştirip sonra onlara cevap olarak vermeye çalışıyoruz hesaplarımızda. Dijital ortamda paylaşıyoruz, yüz yüze ortamlarda paylaşıyoruz, eğitimlerde paylaşıyoruz İpek'in dediği gibi. Son olarak mesela pandemide özellikle artarak çoğalan kadınların yaşadığı şiddete, tükenmişlik hissine, çaresizliğe ve giderek hayatların içine daha çok giren dijitalliğe karşı kaygılarına, sağlıksız beslenmeye, hukuki, tıbbi, psikolojik olarak pandemi döneminde ulaşamadıkları desteklere ulaşabilmeleri için ortalama 4 dakikalık hap bilgilerden oluşan 40 video hazırladık ve yayına sunduk. Süreç içinde de bunun gibi bazen tek başımıza, bazen markaların, kurumların, sivil toplum örgütlerinin verdiği desteklerle kadınların hayatını kolaylaştıracak, ücretsiz ve basit bir dilde teknolojik projeler yaptık. Yapmaya da bundan sonra devam edeceğiz. Bu arada yaptıklarımız kamuoyunda da dikkat çekti, hala çekiyor. Beyaz Şov'a, Ayşe Arman'a konuk olduk. TEDx'te konuşmacı olarak yer aldık. Microsoft ve Kagider'den teknolojinin kadın liderleri ödülünü aldık. Bu arada genelde ana akım medyada bize ilk sorulan soru kadınların komik hikayeleri oldu. Ama biz tabii ki zaten karşı çıktığımız şey kadınların bunu becerememesi ve komik duruma düşmesi algısını yıkmak olduğu için gerçekten de daha çok karşılaştığımız erkeklerin teknolojiyle komik hikayelerini anlatmayı tercih ettik. Şu anda burada sizlerle olup bu işleri konuşmak, yaptıklarımızın büyük fikirler olarak tanımlanması ve başarılı bulunması bizim için çok büyük bir sevinç ve gurur kaynağı. Bunun için özellikle teşekkür ederiz. Merhaba, ben Nora Tataryan. Bahçeşehir Üniversitesi'nde öğretim üyesiyim. Şu anda büyük bir salondayız. Üzerimde siyah bir bluz, altımda kahverengi bir pantolon var. Arkamda da lacivert büyük bir ekran var. Ben bugünkü konuşmamın başlığı Zabel Yesayan feminizmiydi. Öncelikle tanımayanlarınız için onun kim olduğundan biraz bahsedeyim. Sonra da kendini yaşadığı dönemde feminist olarak tanımlamayan bu yazarın günümüzde nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair küçük bir egzersiz yapacağım. Zabel Yesayan 1887'de İstanbul'da doğdu, Paris'te eğitim gördü. 1909'da yaşanan katliamı raporlamak üzere Adana'ya gönderildi ve 1915'te de İstanbul'dan kaçmak zorunda kaldı. Bulgaristan'a, ardından Sovyet Ermenistan'a gitti ve 1937'de Stalin kovuşturmaları esnasında tutuklandı ve ne zaman ne şartlarda öldüğü de tam olarak bilinmiyor. Ben onun yaşamı boyunca nasıl konumlandırdığından ve Son Kadeh Verçin Pajagı Ermenice ismiyle adlı eserinden bahsedeceğim. Yesayan feminizmle olan mesafesini açıkça dillendirmiş ve geç Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki feminist düşünceyle mesafesini korumuş bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Peki dönemin feminizmine sığmayan ve onu sistematik bir şekilde eleştiren Yesayan'ın bugünün arzu merkezli feminizmlerinin kelime dağarcığı içinden düşündüğümüzde feminist olmadığını hala varsayabilir miyiz? Benim sorum bu. Zira onun edebiyatı üzerinden yaşadığı dönemden çok daha ilerici, belki telaffuz edilmesi bir yüzyıl sonrasına denk gelecek, kadın arzusunu merkeze alan bir feminizmi savunduğunu düşünüyorum. Yesayan
sınıf bazlı toplumsal bir dönüşüme entegre olmayan, kendinden müteşekkil bir feminist mücadeleye tam anlamıyla inanmıyordu. Buna rağmen o dönemde faaliyet gösteren birçok derneğin üyesiydi ve feminist çizgideki gazete ve dergilerde kadınlıkla ilgili yazılar kaleme alıyordu. Hatta Müslüman ve gayrimüslim feministleri buluşturmak üzere bir toplantı tertip etmeyi dahi hayal etmişti. Yani sırf bu bilgiler dahi Yesaya'nın feminist olmadığını söylemenin önünde birer büyük engel. Ancak ne var ki kendisi açık açık bunu dile getiren bir yazar. Ben feminist değilim diyor. Birden fazla yerde diyor bunu. Dolayısıyla bu ifadenin nedenini tarihsel bağlama oturtarak anlamaya çalışalım. Ben bunu yapmaya çalışacağım bugün. Osmanlı İmparatorluğu'nda feminist hareketin 2. Meşrutiyet'in ilanından sonra ivme kazandığını ve dergiler ve cemiyetler üzerinden işlediğini söyleyebiliriz. Ve her ne kadar anlatım kolaylığı olsun diye ben bu devinimi feminist hareket olarak tanımlasam da aslında modernleşme süreciyle el ele yürüyen gelenek karşıtı bir düşünce yapısından bahsediyorum. Dolayısıyla bu feminist çabanın patriarkaya karşı değil, sadece geleneğe karşı bir hareket olduğunu ve temel olarak aslında erkeklerle kamusal alanda eşit görünürlük ilkesi ve eşit eğitim talepleri üzerine kurulduğunu söyleyebiliriz. Yani buradan hareketle modern kadın tahayyülü eğitimli, ağırbaşlı, Batı'nın makbul yanlarını alan yoz taraflarını reddeden, özel alanda iyi bir anne ve iyi bir eş, kamusal alandaysa toplumsal yaşama erkeklerle beraber katkı sunabilecek bir birey imgesine denk düşüyor. Dolayısıyla o dönemin kadın mücadelesinin bugünkü feminist anlayışın aksine militarizmle, evlilik kurumuyla, kadınlara biçilen annelik rolü ve iffet anlayışıyla doğrudan bir derdi yok. Ve Yesaya'nı dönemin feministlerinden ayıran başlıca özelliği, kadın mücadelesinin daha geniş ölçekli bir toplumsal dönüşümün parçası olarak konumlanmadığı sürece anlamsız olacağını savunmasıdır. Bu yüzden ben feminist değilim deyip duruyor aslında. Bunun nedeni de toplum içinde gördüğü çelişkili davranışlardır. Zira özellikle feminizme destek veren erkek aydınlar pratikte ve teoride aynı davranışları sergilememektedirler. Dolayısıyla bu türden batıdan ithal edilen bir feminizmle de sorunları vardır Yesaya'nın. Feminist harekete baktığımızda 1980'lere geldiğimizde bugün ikinci dalga feminizm adını verdiğimiz bir mücadele sürüyordu Türkiye'de. Birinci dalga feminizmin aksine. Ve kadına karşı şiddeti sorunsallaştıran bu hareket kişisel olan politiktir şiarını benimsedi ve kadınların hem özel hem kamusal alanda maruz kaldıkları emek sömürüsü, şiddet, taciz gibi konuları merkezine aldı. Dolayısıyla birinci dalga feminizmden kendini yani hem devamlılık arz eden ama hem de kendini ayıran bu örgütlenme somut talepleri ve eylemlerinin yanı sıra bu coğrafyada zuhur etmiş feminizmin de tarihini yeniden yazma işine girişti. Ancak bu tarih yazılırken yapılan en önemli hatalardan biri feminist tarih yazımının Cumhuriyet dönemini önceleyen çok dilli ve çok etnisiteli feminizmlerinin varlığını reddetmesiydi. Bununla ilgili daha ayrıntılı okumak isteyenler Lerna Ekmekçioğlu'nun Bir Yokluğun Anatomisi adlı makalesine bakabilirler. Orada uzun uzun açıklıyor bunu. Ama bu yeni tarih yazımı Osmanlı Türkçesiyle yazılmayan eserleri kanona dahil etmedi ve bu ihmalinin de farkında değildi. 2000'lerin başında Cumhuriyet'in öncesindeki çok dilli ve çok kültürlü feminizmlerin varlığına işaret eden müdahale o döneme kadar kendini Türk, kentli ve na-trans bir hareket olarak kurmuş feminist kanona yapılan tek müdahale değildi. Kürt Kadın Hareketi, yine aynı yıllarda ses bulan İslamcı feminizm ve dünyadaki yankılarının bu coğrafyada da hissedilmeye başladığı LGBTQ artı, LGBTQ artı hareket mevcut feminist kanonu zorladı, onunla didişti ve böylece onun sınırlarını genişletti. Ve bunlar arasında LGBTQ artı bireylerin hak ve özgürlüklerine odaklanan söylem, arzu merkezli bir feminizmin de yollarını açtı. Günümüzde feminist tahayyülü ya da tahayyülleri demek lazım belki, tek tipleştirmek ve merkezini belirlemek oldukça güç. Ancak şunu söyleyebiliriz ki, bugün artık kadın arzusunu merkeze alan, kadınlığı yeniden tanımlayan, kadınlığın başka öznellik halleriyle nasıl ilişkilendiğine odaklanan bir feminizm anlayış hem kamusal alandaki söylemlerde hem de teoride kendine yer buldu. Peki bu tarih göz önünde bulundurularak Zabel Yesaya'nın Son Kadeh adlı eserine baktığımızda karşımıza nasıl bir tablo çıkıyor? Başka bir şekilde söyleyecek olursak, bugünün feminist bilgisiyle Yesaya'nın kadın karakterlerine baktığımızda arzu merkezli ve ilişkisel bir feminizme dair ne söyleyebiliriz? Zabel Yesaya'nın 1916'da kaleme aldığı Son Kadeh, Adrine adlı bir kadının yasak aşkı Arşak'a yazdığı mektuplardan oluşur.
Mektupların arka planında Balkan Savaşları sürmektedir ve adeta bir iç dökme şeklinde yazılmış satırlar boyunca Adrine'nin Arşak'a olan arzusunu tüm detaylarıyla okuruz. Ve novellanın sonunda kocasının aralarındaki ilişkiyi fark etmesiyle Adrine'yi başka bir şehre taşınmaya zorladığını ve bu mektupların da bir veda niteliğinde olduğunu anlarız novellanın sonunda. Adrine her ne kadar da bir aşk üçgeni içinde olsa da başına gelen olayları kendi arzusunu merkeze alarak anlatır. Sayfalar ilerledikçe Arşak'a duyduğu hislerin aslında onunla doğrudan bir bağlantısı olmadığına dair ifadeler okuruz. Zira metine sirayet etmiş bu hakikat Adrine'den gelmektedir, kadının kendisinden gelmektedir ve Adrine bunu onun elinden kimsenin alamayacağına dair bir inanç taşımaktadır. Hatta kocası Mikael'in kıskançlıklarına da yine kendi benine, kendi deyimiyle kendi ruhunun parlaklığına dönerek yanıt verir. Bu noktada bir alıntı yapacağım Son Kadeh'ten. Çünkü çok güzel açıklıyor bu bahsettiğim şeyi. Şöyle diyor Adrine, eğer Mikael'in despot aşkına ve şüpheciliğine uyarak onun patlamalarından azade kalmayı deneyebilecektiysem, bu asla boyun eğme ve aşağılık hisleriyle değil, daha ziyade üstünlüğüme dair bir nevi şuur ve ne Mikael'in ne de başka bir adamın kötü niyetlerinin, kirli güdülerinin ve bahtsız ruh cahilliklerinin nüfuz edeceği ruhumun parlaklığına sığınarak olacak. Sayfa 52'den bir alıntı bu novellanın. Yani Adrine'nin kendi arzusuna dönüşü salt bir tefekkürden, bir düşünceden ibaret değildir. Zira bunun iletilebilir bir şey olduğunu düşünür ve o kadar ki kendi arzusunun anatomisini çıkarmadan Arşak'a olan aşkını da anlatmanın mümkün olmayacağına inanır. Bu sebeple de sevgilisine yazdığı aşk mektuplarında başka bir yasak aşkından da bahsetmeyi uygun bulur ve zorlanarak da olsa Türk bir subaya duyduğu hislerinden bahseder. Bu satırlar sadece Arşak dışında birini arzulamasının getirdiği zorluktan değil, ancak Ermeni bir kadının savaş esnasında Türk bir subaya karşı hissettiklerinin toplumsal olarak da tabu olmasından kaynaklanmaktadır. Ve novellanın da 1915'ten sonra yazıldığında hesaba katılırsa, Yesaya'nın o dönemde telaffuz edilmesi imkansız bir arzuyu kadın karakteri Adrine üzerinden dillendirdiğini söyleyebiliriz. Zira bu anlatıyla Yesayan sadece yasak bir kadın arzusunu dillendirmekle kalmamış ama toplumsal bir durumu edebiyatın olanaklarını kullanarak anlatmıştır. Yeniden hatırlamakta fayda var. 1916'da yazılıyor roman. Zabel Yesayan'ın Adrine karakteri üzerinden kadın arzusunu nasıl otonomlaştırdığından ve nesnesinden kopardığının izlerini sürdüm. Ve bu okumadan hareketle Zabel Yesayan'ın bu coğrafyada kendi yaşadığı dönemden çok daha sonrasına denk gelecek feminist bir anlayışın temellerini edebiyatında nasıl attığına tanıklık etmeye çalıştım. Kısaca söylediklerimi özetlemem gerekirse Zabel Yesayan her ne kadar 1900'lerin başında kendini feminist olarak tanımlamamış, ben feminist değilim demiş olsa da kadının modern toplumun kurucusu olarak gören feminist anlayışa mesafesini korumuş olsa da bugünün feminist merceğinden eserlerine baktığımızda feminist olmadığını söylemek imkansız hale geliyor. Zira feminizmi özsel bir hakikat olarak almayıp feminist bir tahayyül nasıl olmalıdır sorusu üzerine tartışmaya başladığımızda hayal gücü için bir alan açmış oluruz. Ve artık dünya feministler ve feminist olmayanlar diye ikiye ayrılmaz. Bu anlamda kendisiyle çelişmeye izin veren, kendini döneminin koşullarına göre revize eden ve en önemlisi de bir tahayyül şekli olarak kendini sabitlemeden genişleyebilen bir feminizmin ya da feminizmlerin Yesaya'nın arzuyu tasvir ettiği gibi hakikatini kendinde bulabileceğini hayal etmek istiyorum. Teşekkür ederim. Festivalimizde sadece paneller yok bildiğiniz üzere. O yüzden sanatla da sizleri bir araya getirmek istiyoruz. Bu sebeple çağdaş dans sanatçısı Ekin Bernay şimdi bizlerle birlikte olacak. Here you are. Welcome. I'm here to guide you through an exploration in movement and stillness.
here you are. To activate the dream space within your body, inhabit the space around you. Inhabit your body. Here you are. Get ready to move. Imagine walking. Start moving through space. Move. Carry your body. Move. Move. Towards the unknown. Find a material that you can use to explore resistance with. Pull. Create tension. We will move towards the tension in our bodies. Where does the tension want to take us? Be brave. Pull towards the restriction, towards the uncomfortable, towards limits. Find your tension. Explore. Explore. How does it feel? How are you? Shake. Let go of the tension. Shake. Shake. Be still. One hand on your heart, one hand on your gut. Breathe.
Breathe. Breathe. Towards pleasure. Your body is a neural map containing a million different ideas. Where does pleasure lie in your body? Where does the movement want to start? Listen to your body. Where does the movement want to start? Let's uncover the flow. Now I move in waves. Find your wave. It doesn't matter what it looks like. Every action translates an everlasting meaning. Move in waves. Expand. Discover a movement phrase that feels good to repeat. Find your phrase. We will stay with this movement. And repeat. Find stillness. Breathe. How are you? How does it feel? Feel your weight. Bend your knees. Let go.
let's explore time. Mirror me. For the next 60 seconds, we will embody time. Collect all that we have created together and make it one with our bodies. Breathe. Imagine feeling the wind on your face. Breathe in. Move with it. Move with it. Is it possible for us to redraw our inner maps, to embody a sense of trust and confidence in the future? The wind now touches your face. Now touch your face. I am real. Ekim Berna'ya bu harika performansı için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi benim de gazeteci olarak aslında kendileriyle bir araya gelme fırsatı edindiğim çok güzel bir oluşumu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Kadın Kadına Mülteci Mutfağı. Bu festivalde bizimle birlikte olacak. Ben şahsen onların bu festivalin bir parçası olmalarından dolayı çok mutluyum. Çünkü şahane işler yapıyorlar. İmkanınız olursa bir şekilde onlardan sipariş verebilirsiniz. Yemekleri gerçekten şahane, çok güzel. Mülteci kadınların ürettikleri ürünlerle bir araya gelme imkanınız olabilir. Ama öncelikle nedir bu Kadın Kadına Mülteci Mutfağı diye düşünüyorsanız onların hikayesini sizlerle paylaşacağız. Ve bu sırada aslında bir falafel tarifi de alacağız onlardan. Şimdiden Kadın Kadına Mülteci Mutfağı'na çok teşekkür ediyoruz.
Merhaba, ben Nadia, Suriye'den geldim. Ben kadınım, mülteci mutfağında çalışıyorum. Siyah başörtü koymuşum başıma, bir maske takmışım, gribil bluz giymişim. Önümde masa var, üstünde yemeklerimiz var, falafel var, tabule var. Yanımda da arkadaşım Necla var. مرحبا أنا نجلة سليمان من سوريا بلبس شال أسود بلبس عباية سوداء مريولي بيضة وراي مطبخ نحن بنساوي فلافل نعمل أكل فلافل تبولي ساندويش نحن من سوريا من حلب 2014'te İstanbul'a geldim. 2015'te Okder Derneği'ne tanıştım. Hamileydim. Eşya lazımdı. O yüzden geldim bu derneğe. Ondan sonra sağ olsunlar bayağı yardım ettiler. Bazı diğer arkadaşlarım, komşularım varsa gelebilirler. Ben de tamam dedim. Ondan sonra arkadaşlar gelince burada hep tanıştık bu derneğe. Ben bir ara çıktım doğumdan sonra ama sağ olsunlar arkadaşlar burada bir gruplar ulaştırmışlardı. Evlerde reçel yapıyorlardı. Ondan sonra ben de genleri özledim ve tekrar döndüm. Mutfak kuruldu. Hepimiz de bu mutfakta çalıştık. Hepimiz bir eldik. Birbirimizi seviyoruzdu. Ama sonradan bu hastalık çıktığında çalışmamaya başladık, oturduk. Bize kiralar üst üste geldi. Biz de ödeyemedik. Bu aralarda da biraz iş oldu bizde. Ama yetmiyor. جينا بال 2014 لهوني وضليت 4 سنين بالمخيم غرفة وجيت على اسطنبول يعني قعدت باسطنبول وعندي 5 أولاد 2 بسوريا 3 معاي ويعني هون وقت سمعت انه في مطبخ وعم يشتغلوا فيه حبيت انا اشتغل معهم عشان انه استفاد واساعد جوزي واساعد يعني اكون يعني مع اولادي. ايه والحمد لله يعني كمان فريدة يعني دلتني على المطبخ وانا مشيت معهم ونحن كلاتنا هون اصدقاء مع بعض هيك يعني خبريهم بس نعمل مخلل نطبخ اكل طيب يعني والحمد لله بس وضع كورونا يعني خلانا نوقف شوي بس يعني نحن اللي كاسرنا الاجار والهيك يعني هيك قالوا لهم وبس. بتمنى انه السباريشات تجينا عشان نحن نستفيد لان وضع هلا كورونا ضايقه علينا كلياتنا يعني بتمنى انه تجينا سباريشات. نحن جينا من وضع حرب يعني ونحن بسوريا ما كنا نشتغل يعني بس هون اشتغلنا لان نحن نسوان ببعضنا يعني نتسلى يعني مثل اختي هي اختي ما في حدا غريب نحس نحن بعض اخوات لان نحن بعيدين عن اهلنا نعتبر نحن اهل نحن بالعكس كثير مبسوطين يعني بس نتمنى يجينا الشغل والحمد لله yani. Evet yani burada bizim sadece arkadaş değiliz, burada aile gibiyiz. Destek birbirimize oluyoruz, hani yardımcı oluyoruz birbirimize. Bir tanesi bir şeye muhtaçsa gidiyor yardımla koşuyor. Yemekte olsun, ne de olursa olsun yani hep beraberiz yani bir aile gibi olduk biz. Biz normalde Suriye mutfağından en çok yemek pişiriyoruz. Bazen de Türk yemekleri yapıyoruz ama genel olarak Suriye mutfağından çalışıyoruz. Mesela mlohiye yapıyoruz, kepsi, falafel, hummus. Çok yemekler burada yapıyoruz. Yaprak yapıyoruz, sarması. Türk'te var ama biz genel olarak Suriye yaprağını yapıyoruz. نحن بنطبخ طبخ سوري وطبخ تركي يعني في أكلات تركية فريدة بتساعدنا فيها بس أكتر شيء المطلوب يعني أكل السوري شفتي إنه بهارات وغير والكبسة المقلوبة الكبة المقلي اليبرة هدول الأكلات يعني الفلافل أكتر شيء المتبل. Ben bu falafeli tanıtacağım. Biz normalde elde de yapılıyor, hazır da alıyoruz ama yani hazır tercih ediyoruz çünkü daha kolay bize geliyor. Bu nohut içinde, nohut unu var, susam var ve özel bizim baharatlarından koyuyoruz. Bir saat suyda bıraktık, ıslandı ondan sonra özel kalıbı var, ondan da falafel yapıyoruz, kızartıyoruz. نحن نحب نساوي فلافل حتى بالبيت عنا يعني عنا كل يوم أحد سبت أحد إن نساوي فلافل لعائلتنا يعني أكتر شيء مرغوب للفطور يعني بالفطور نحن وجبة فطور يعني غير الطبخ الفلافل كتير طيب يعني مو يعني نحن عنا هيك. التبولي نحن من جنب أي أكل بنحب التبولي يعني جنب كبة مقلي جنب
كبسة شغلات بنحب التبولة هي بقدونس بندورة بصلي رشة برغل شوية زيت حمض ليمون yani كتير أكلة طيبة عنا. Son bir şey de konuşacağım. Şimdi biz bu hastalıktan dolayı eşlerimiz baya yani oturdular evde, kiralarımız, faturalarımız, yani çok sıkıntı çektik bunlarda. Hani dedik mesela diyoruz bu mutfak çalıştıysa bize çok katkısı oluyor yani. Şimdi mesela bize siparişler geldiyse izleyiciler gelsinler, bizi tanısınlar, mutfağımıza gelsinler, yemeklerimizi tatsınlar, bizden beraber sohbet yapsınlar, bize tanısınlar. بتمنى انه يجوا لهون عشان يدوقوا اكلنا وتجينا سباريشات لان الشغل كتير قليل ووضع الكورونا الناس نحن نساعد بعض انا وجوزي يعني بالبيت. بتمنى انه ما يسكر المطبخ لان نحن الحمد لله مبسوطين ما خرج نشتغل غير شيء يعني نحن بالطبخ يعني نحسن نطبخ بس غير شيء لا ما يعني بسوريا ما اشتغلنا. وبتمنى انه يساعدونا بالاجارات وبس. خلصتي؟ يلا Merhabalar, ben Feride Abiç. 2 çocuk annesiyim. Ok Meydanı'nda oturuyorum. Ok Meydanı Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin üyesiyim de kendim. Gelen mültecilere destek ettik. Dayanışma içerisinde işte ikinci el eşya, giyim, mama ne varsa. Daha sonra kadınlar devamlı gelmeye başladı, istek istemeye başladılar. Çocuk etkinlikleri yaptık çocukları için, savaştan gelen çocukları için. O etkinliklerden sonra kadınlar işte biz bir şeyler yapmaya istiyoruz ama dil bilmiyoruz, yol bilmiyoruz, iz bilmiyoruz. Evlerde reçel yapmaya başladık. İlk önce reçellerle başladık gruplar şeklinde. Çünkü mutfağımız yoktu. Daha sonra o reçelleri evden getirip derneğe, Ok Meydanı Derneği'ne onları hazırlayıp gönüllüler vasıtasıyla kafelere dağıtıyorduk. Oradan çıkan parayı da getirip işte masrafını ayırıp kadınlar arasında bölüştürüyorduk. Sonra derken işte gazetelere çıktık, televizyonlara çıkmaya başladık. Daha sonra işte sesimizi duyan Jiyazet diye bir fon vermek istediler bize. Mutfağımızı kurmak istediler. Üniversite okumuş öğrenciler, mimar okumuş öğrenciler vardı. Onlar hepsinin dekorasyonunu falan onlar ayarladılar. Daha sonra bu mutfağı kurduk 2017'de. 2017'nin Aralık ayında, son ayda kurduk. İyi gidiyordu aslında. Yani yürütebiliyorduk mutfağımızı yani her konuda ama son işte pandemi döneminden dolayı artık çalışamıyoruz. Mutfak yaklaşık 1 sene yakın kapalı. Tabii bunun kirası var, faturaları var. Bunlar da üst üste binince zorluk çektik. Şöyle söyleyeyim, biz 18 kadındık burada. Türkiye'nin yaşantısı çok zor. Kendileri çoğu göç ettiler yurt dışına. Bunun için kalanlarla beraber yola devam ediyoruz. Yani kadınlara sorsan hepsine gelip rahatladıkları yer neresi derseniz derler mutfak. Siz sadece iş yapmaya gelmiyoruz. Bazen işimiz olmuyor. Kadınlarla haberleşiyoruz. Grubumuz var bizim bir de. Kendi grubumuz üzerine haberleşiyoruz. Gelip burada yemek pişirip beraber yiyoruz. Çocuklarımızı getiriyoruz. Bu onlar için de çok güzel bir moral oluyor. Gezmeye gideriz mesela, bir yere gideceğiz gezmeye. Bugün buraya gideceğiz, gelmek isteyen var mı? Kadınları alıp gezmeye gittiğimiz de oluyor yani. Şimdi Suriye'den gelen kadınlar kültürleri çok farklı insanlar. Çünkü onlarda kadın çalışmıyor. Adam çalışır dışarıda, kadın evinde oturur, yemeğini yapar, çocuklarına bakar. Bu algıyı burada kırdılar, o algıyı. Şimdi marketlere gidebiliyorlar, mutfağa rahatlıkla gelip gidebiliyorlar. Mutfak onlara çok şey kattığını düşünüyorum. Çünkü mutfak sadece maddi yönden bakmıyoruz biz mutfağa. Dertleşebileceğimiz bir ortam, muhabbet edebileceğimiz bir ortam. Daha önce evet çocuk alanımız vardı burada. Öncelikle siparişleri dışarı götürüyorduk. Daha sonra siparişleri burada yemek istediler. Üniversite öğrencileri gelip bizi tanımak istediler. Biz de kabul ettik. Sonra o çocuk alanını kaldırdık çünkü çocuklarımız büyüdü. Bir de gönüllü üniversite öğrencileri gelip ders veriyorlardı çocuklara ek olarak bu mutfakta. Yani çok işler yapıyorduk da işte korona çıkınca hepsi mecburen iptal etmek zorunda kaldık. Benim de isteğim şu, yani bizi izleyenlerden sipariş vermelerini bize, gelip bizim mutfağımızı tanımalarını, gelip kadınlarla muhabbet etmelerini. Zaten bizi tanıdıktan sonra eminim bize sipariş vereceklerinden de. WOW İstanbul Festivali için, bize bu şansı tanıdıkları için çok teşekkür ederim. Herkese merhaba, hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtarak başlamak istiyorum. Ben Selin, kahverengi uzun saçlarım var, mavi bir gömlek giyiyorum. Arkamda LED bir ekran var, bir binanın içerisindeyim.
18 yaşında bir toplumsal cinsiyet eşitliği aktivisti olarak benim serüvenim aslında o zamanlar 6 yaşında olan küçük erkek kardeşimin bir akşam yemeğinde söylediği sözlerle başladı. Okulu pek de dert etmeme gerek olmadığını, çünkü eğer iyi bir üniversiteye giremez veya iyi maaşlı bir iş bulamazsam evlenebileceğimi ve bu nedenle de gerçekten çok şanslı olduğumu söylemesiyle aslında aktivizm serüvenim başladı diyebilirim. Her zaman kendime küçüklüğümden beri güçlü, ilham veren, sırf başkası yapamazsın dediği için tutkusundan vazgeçmeyen, hatta tam tersine bu sözleri, bu eleştirileri kamçı olarak kullanan kadınları kendime rol model olarak almıştım. Bu nedenle de onlar ve onların ideolojileriyle büyüyerek diyeyim, her zaman biliyordum ki eşitlik için ve toplumsal sorunlar için çalışacaktım. Ama bazen bunu içten içe bilseniz de size bir motivasyon gerekir. Bir kıvılcım. Benim için bu kıvılcım kardeşimin o akşam yemeğindeki sözleri olmuştu. Çünkü tam da o zaman farkına varmıştım ki bu toplumsal cinsiyet kalıpları, bu sosyal normlar, bu yargılar o kadar normalize edilmiş ve o kadar hayatımızın içinde ki birisi parmağıyla işaret etmedikçe biz farkına bile varmıyoruz. Bunun değiştirilmesi gerektiğini biliyordum ve He for She'nin sloganıyla harekete geçmeye söz verdim kendime. Ben değilsem kim, şimdi değilse ne zaman? Bir sonraki gün Birleşmiş Milletler Kadın Biriminin başlattığı toplumsal cinsiyet eşitliği hareketi olan He for She'ye dahil olmak için Birleşmiş Milletler'le iletişime geçtim. Birleşmiş Milletler'in de desteğiyle kendi okulumda başlattığım He for She hareketi liseler arasında adeta bir çığ gibi büyüdü. Birkaç ay içerisinde Türkiye'nin dört bir yanındaki liselerden davetler almaya başladım. Konferanslara, seminerlere gidiyor, He for She hareketini, misyonumuzu tanıtıyor ve aynı zamanda da kendi okullarında bu anlamlı değişime katkıda bulunmaları, He for She takımları kurmaları için öğrencilere, arkadaşlarıma destek veriyordum. 2 yıl içerisinde 200 bin lise öğrencisine ulaşmayı başararak Türkiye'deki en genç He for She unvanına layık görüldüm. Ve şu anda da hem Birleşmiş Milletler'le hem kadın birimleriyle birçok forum, etkinlik, atölye üzerinde çalışmalar yapıyorum. Ancak bir aktivist olarak her geçen gün değiştirilmesi gereken daha fazla sorunla, daha fazla çözümle karşılaşıyorsunuz diyebilirim aslında. Ben İstanbulluyum, doğma büyüme. Hayatım boyunca özel okullarda okudum ve benim hayallerimi, tutkularımı her zaman destekleyen ve sevgiyle beni kucaklayan bir aileye sahip oldum. Ancak ayrıcalıklı olduğumun ve maalesef ki ülkemizdeki pek çok kız çocuğundan daha fazla imkana sahip olduğumun farkındayım. Bu nedenle her zaman inanıyordum ki bu ayrıcalık ve şansımı onların sesini duyurmada yardımcı olmak için kullanmalıydım. İşte bu da beni Girl Up ile olan çalışmama getiriyor. Girl Up hareketi Birleşmiş Milletler Vakfı tarafından bundan 10 sene önce başlatıldı. Misyonu kız çocuklarına ve genç kızlara kendi seslerini duyurabilecekleri ve liderlik becerilerini geliştirebilecekleri güvenli ve destek veren bir platform yaratmaktı. Benim misyonum aslında bu kadar paralel olan Girl Up hareketini görünce harekete geçmem gerektiğini tabii ki biliyordum. Ve Türkiye'de ilk Girl Up kulübünü kurarak Girl Up İstanbul'u başlattım. Girl Up İstanbul olarak aslında birbirinden farklı birçok konuya değinmeye çalışıyoruz. Olaylara daha global bir perspektiften yaklaşmaya çalışıyoruz diyebilirim. Daha çok tabuları yıkmaya çalışıyoruz. Toplumda konuşamadığımız ama konuşmamız gereken sorunlara değinmeye çalışıyoruz. Mental sağlıktan tutun regl sağlığına, globalde kadın sünnetinden tutun cinsel tacize bir sürü aslında noktaya değinmeye çalışıyoruz diyebilirim. Değişimi bir ayakkabı bağcığı gibi düşünün. Eğer tek bir elinizi kullanarak açmaya çalışırsanız veya süreçte tek bir ipe odaklanırsanız nasıl ayakkabınızın o dolanmış, karışık bağcığını çözebilirsiniz ki? Hayır. İşte aslında bu toplumsal sorunlar da aynı ayakkabı bağcığı gibi. Hepsi iç içe, hepsi birbirine bağlı ve eğer biz bir tanesini çözmek istiyorsak elimizden geldiğince hepsine ulaşmaya çalışmalıyız. İşte bu
konulardan, bu bağcıklardan bir tanesi de, ben öyle adlandırmayı daha çok seviyorum, STEM. Maalesef ki STEM alanında, teknoloji, kodlama, robotik alanında hiçbir zaman konuşmadığımız, gerektiği kadar konuşmadığımız bir cinsiyetler arası uçurum var. Eğer bir okulda okuyorsanız sizden kendi okulunuzdaki robotik kodlama takımlarınızı düşünmenizi istiyorum. Eğer bir şirkette çalışıyorsanız sayısal yetkinlik, yönetim becerileri gerektiren pozisyonları düşünmenizi istiyorum. Aslında bu küçük örnekler bile bizim ne kadar cinsiyet yargıları, bu kalıplarla hareket ettiğimizin somut bir göstergesi. Bu konuda harekete geçmek için ben de araştırmalar yapmaya başladım. Çünkü sadece bizim ülkemizde olan değil ama dünyanın dört bir yanında aslında konuşulmayan, tabiri caizse 3 maymun oynanan bir konu. Ama 21. yüzyılda yaşıyoruz. Dünümüz teknoloji, bugünümüz teknoloji, yarınımız da teknoloji. Dolayısıyla ben de Girls Who Code hareketini ülkemize getirmeye amaçladım. Girls Who Code şu anda aktif olarak Hindistan, İngiltere, Amerika ve Kanada'da çalışmalarını yürütüyor. Ben de Türkiye'deki kurucusuyum. Girls Who Code'un amacı özellikle ortaokul çağında STEM'e en fazla ilgilerinin kaybettikleri kız çocuklarının, o çağda onlara kodlamanın temel basamaklarını öğretmek, onlara STEM'in, bilimin güzel, eğlenceli taraflarını göstermek ve eğer isterlerse her şeyi başarabileceklerini kanıtlamak. Ve biz bu cinsiyetler arası uçurumu 2027'ye kadar kapatmayı amaçlıyoruz. Girls Who Code Türkiye olarak neler yaptık diye soracak olursanız, konferanslar, atölyeler düzenledik, farklı okullara, seminerlere gittik, onlara küçük kodlama dersleri verdik ve elimizden geldiğince onlara eğer gerçekten isterlerse her şey olabileceklerini göstermeye çalıştık. Ben çalışmalarımdan, aktivizm çalışmalarından, projelerimden, yer aldığım kampanyalardan saatlerce bahsedebilirim. Çünkü yaptığım işe canı gönülden inanıyorum ve hepinizde destek vermeye çağırıyorum. Çünkü toplumsal cinsiyet eşitliği hepimizin sorunu. Nasıl ki iklim krizi, karbon ayak izi gibi konularda herkes el birliğiyle çalışıyor, toplumsal cinsiyet eşitliği de aynı aslında. Peki, konuşmamı bitirmeden önce benim asıl, serüvenimin asıl yıldızı olan küçük kardeşime geri dönecek olursak tekrardan, şu an kendisi ne yapıyor? Belki farkında değildir ne kadar o sözünün ne kadar büyük bir etkisi olduğunu benim ve çalışmalarım üzerinde. Ama kendisi de şu an toplumsal sorunların, cinsiyet sorunlarının ve bu gibi kalıp yargıların bizi ne kadar etkilediğinin çok iyi farkında ve benim en büyük destekçim. Hatta okulda arkadaşları arasında bile ne zaman bir cinsiyetçi söylem duysa, ne zaman bir cinsiyetçi eylem görse hemen harekete geçiyor, çevresindekileri uyarıyor, onları konu hakkında bilgilendirmeye çalışıyor. Ve kendisi sadece daha 9 yaşında. Yani diyeceğim o ki, değişim için atılan hiçbir adım küçük, değersiz, gereksiz asla değildir. Bunu söyleyenler olacak size, yaptıklarınızın bir işe yaramayacağını, boşa çabaladığınızı, boşa kürek çektiğinizi, tek bir kişi ne yapabilir ki, bu gibi sözlerle karşılaşacaksınız. Ama benim motto olarak benimsediğim bir sözü sizlerle paylaşmak istiyorum ve konuşmamı da o sözle noktalamak istiyorum çünkü gerçekten çok bilgece olduğunu düşünüyorum. Gandhi'den, dünyada görmek istediğiniz değişimin kendisi olun. Teşekkür ederim. Merhaba, ben Melis Cankara. 40-41 yaşında bir kadınım. Kırmızı bir gömlek giyiyorum. Gri bir duvarın önündeyim. 40. yaş günümde dünya üzerinde en çok olmak istediğim yerde Girit Adası'ndaydım. Yıllardır hayalini kurduğum enstitüde çalışıyor, kalan vakitte de adanın tadını çıkarıyordum ki birkaç hafta sonra ölümlü bir insan canlısı olduğum gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldım. Elime gelen kitleyle doktora gitmem arasında geçen 2 hafta boyunca harekete geçmemi engelleyenin ne olduğunu bulmaya çalıştım. Ard arda sorular sordum kendime
Ve işte o zaman anladım aslında ölmekten korktuğumu. Korkmayı bırakıp ilk adımı attığımda ise insanın kendi ölümünü deneyimlemesinin imkansız olduğunu çoktan anlamıştım. Yapılacak şey belliydi. Tüm olasılıkları kabul edip yola koyulmak. Zamanın ziyadesiyle yavaş aktığı bir adada teşhis konulmasını bekleyemeyecek noktaya geldiğimde de kendimi ailemin yanında İzmir'de buldum. Bir yandan şüphem o kadar küçüktü ki dönüş biletimi tetkikler için gereken süreyi göz önünde bulundurarak yılbaşında Girit'te olacak şekilde ayarlamıştım. Hesapta içimi hızlıca rahatlatıp sevdiğim ada hayatına kaldığım yerden devam edecektim. Ne yazık ki öyle olmadı. Adaya geri dönemedim. İnsanın başına gelen tüm hastalıklar gibi kanser de bana doğru zamanda gelmemişti. Ancak sakince düşününce idrak edebildim. Herhangi bir hastalık için hangi zaman doğru olabilirdi ki? Hepimizi zorlayan 2020'nin ikinci gününde başlayan tedavim yarın sona erecek. Bu süreçte rutinimi olabildiğince koruyup, önceden de iştirakçısı olduğum Manifold'a yazılar yazmaya devam ettim. Bu yazıların hastalığımın yanı sıra bedenimle ilgili değişimleri kavramamda ve yeniden sağlığıma kavuşmamda büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Tüm bu süreçte 2 kritik eşik atladım. Birincisi az önce anlattığım olabilecek her şeyi göze alıp o ilk adımı atmaktı. İkincisi de geçirdiğim mastektomi ameliyatıyla bir organımı kaybetmekti. Kanser gibi dipsiz bir meseleyle uğraşırken bile önce yüzeydeki sorunlara takılıyor insan. Ameliyattan sonra nasıl görüneceğim? Mevcut kıyafetlerimi rahatça giyebilecek miyim? Hangi alışkanlıklarımı değiştirmek zorunda kalacağım? 2 memeli, tek memeli ya da dümdüz olmak neyi değiştirir? Protez yaptırmamayı seçersem ne olur? Bedenimle ilgili aslında doğada olmayan bir sorunun cevabını aradım. Hissim her an değişti, değişmeye de devam ediyor. Öte yandan protez olasılıklarını inceledikçe anlamını da sorgular oldum. Doğurganlık ve kadınlıkla özdeşleşen meme, ne sembolik ne de pratik olarak ikamesi mümkün olan bir organ gibi görünüyor. Örneğin protez bacak gibi hareketi sağlayarak pratik bir amaca hizmet edemez. Meme protezi sadece dış görünüşü düzeltmek ve norma uymakla ilgili bir seçim olabilir. Aynı durum benzer bir mantıkla ameliyat olamayan ya da olmak istemeyen kadınlar için üretilmiş protez sütyenleri ve mayoları için de geçerli. Hiç şüphesiz bu çözümler hayat kurtarır ve birilerine iyi gelebilir. Ancak tasarım eğitimi almış birisi olarak toplumsal norma uymaya çalışan bu üretimlerin kullanıcısını incitebilecek bir eksiklik vurgusu içerdiğini düşünüyorum. Olmayan memeyi var gibi göstermek yerine tek memeli kadınların kullanması için üretilmiş bir sütyen yok muydu peki? Araştırdım ve gördüklerimin azlığı karşısında şaşkınlığım beni kaçınılmaz olarak harekete geçirdi. Fransa'da ve Finlandiya'da mastektomi geçirmiş 2 ayrı tasarımcı kadının öncüsü olduğu etkileyici çalışmaları inceledim. Kendi deneyimimden yola çıkarak yurt dışındaki farklı yaklaşımları da içeren ve kadın bedeninin normatif algısını sorguladığım bir metin yazdım. İşte o zaman Manifold'un kurucusu ve editörü, grafik tasarımcı Esen Karol ile kanserle ilgili farkındalık kampanyaları üzerine düşünmeye ve konuşmaya başladık. Neden daha önce farkına varamamıştım? Pembe kurdeleli kampanyalar niçin bana değmemişti bunca yıl? İnsan ister istemez daha erken fark etseydim, mememi kaybetmeden çıkabilir miydim bu işin içinden sorusunu kendisine soruyor. Ve pek tabii başkaları için ne yapabilirim sorusunda. Önce teyzem Çiçek'le tek memeli halimle herhangi bir protez olmadan kullanabileceğim basit ve pratik bir sütyen yaptık. Sonra annemle mevcut sütyenlerimi dönüştürdük. Hem bu somut ihtiyaç hem de başkalarına da dokunabilme niyetiyle bir proje başlattık. Kampanya görselleri Esen Karol tarafından hazırlanan ve Manifold işbirliğiyle yürüttüğümüz M projesi, kendi mastektomi deneyimimden yola çıkarak başladığım sorgulamanın doğal bir sonucu olarak ortaya çıktı. 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü'nde mastektomi ameliyatından sonra rekonstrüksiyonu ya da silikon meme protezi kullanmayı tercih etmeyen ya da bu olanağı bulamayan asimetrik bedenlerin rahatlıkla kullanabileceği iç çamaşırı, mayo ve üst giyim ürünleri tasarlanmasına yönelik bir çağrı yaptık. Konu üzerine düşünmek isteyen herkesin katılımına açık ve teknik bir sınırlaması olmayan M çağrısı.
Kadınlık, çekicilik, annelik, cinsellik ve estetik görünüm toplumun kadın memesine atfettiği simgeler. Oysa meme de tıpkı diğerleri gibi sadece bir organ. Bu organın kaybıyla baş etmek ve yeni bedeniyle yola nasıl devam edeceğine karar vermek sadece muhatabını ilgilendirse de toplumun kadın memesine atfettiği anlamın bu yükü ağırlaştırdığı bir gerçek. Öte yandan dış görünüşün düzeltilmesi ve fiziksel eksikliğin giderilmesi yaklaşımları da kaçınılmaz olarak tek yolun rekonstrüksiyon ya da silikon meme protezi olduğu algısını yaratıyor. Halbuki o yara iziyle yaşamayı seçmek mümkün. Yara izi, meme kanseriyle karşılaşmış pek çok kadına bir kayıptan çok bir kazancı, her şeye rağmen hayatta oluşu hatırlatıyor. Bu korkulacak, saklanacak ya da utanılacak değil, aksine kutlanacak ve hatırlanacak bir şey olabilir. Yara izini ya da meme protezini seçmek kolay olmadığı gibi, bunlardan biri diğerinden daha üstün ya da daha doğru da değil. Her iki seçimde öznel ve hiç şüphesiz farklı zorlukları var. Ne var ki bedenimizle kurduğumuz ilişkinin biricikliğine karşın gündelik hayatta kullanılan giysi kalıplarının dayattığı bir norm var. Bu normun dışında kalan bedenlerin yara izini gizlemeden, iki memeli gibi görünmeden, yani en asimetrik haliyle simetrik olana razı olup onun içinde rahat etmesini bekleyebilir miyiz? M projesi bir tasarım yarışması değil, tek memesi olan kadınların asimetrik bedenlerine ve hayata yeniden sarılmalarına destek olmak için başlattığımız fark etme, kabul etme, birlikte düşünme ve üretme çağrısı. Bu sadece bir M çağrısı. Mesele benim için simetrik ya da asimetrik olmak değildi. Yatağa girdiğim gibi sokağa çıkabilmek ve sokağa çıktığım gibi yüzebilmek, yani olduğum gibi görünür olmaktı derdim. Ancak asimetrik ya da norm dışı bir bedenin tercih edilebilir olmadığına dair yerleşik bir toplumsal algı var ve bu algının değişmesi hiç kolay değil. Bu bedenlere uygun olarak tasarlanmış giyim ürünleri bulmaksa pratik olarak pek mümkün değil. Piyasada kullanılabilir ürün var olmayınca zaten kolay olmayan bu kararı sürdürmek de zorlaşıyor. Talep olmayınca gerçekleşmeyen arz ve arz olmayınca da olabilirliği dahi düşünülemeyen bir kısır döngüye dönüşüyor durum. Hal böyleyken bir anlamda alternatifsiz bırakıldığım o muğlak ve tekinsiz alandan nasıl çıkabilirdim? Yola asimetrik bir bedenle devam etmeye niyetlenince anladım ki durumu sadece benim kabul etmem yeterli değil. Feminist düşünür Judith Butler, hiçbir zaman tam anlamıyla bize ait olamayan bedenin toplumsal yaşamın potasında şekillenmiş, kamusal bir boyutu olduğunu belirtirken, kamusal alanda toplumsal bir fenomen olarak kurulan bedenim benimdir ve benim değildir diyor. Hiç şüphesiz pandemi olmasa ve her gün işe gitmek zorunda olsam bu süreci çok daha farklı bir şekilde deneyimlerdim. Üstelik hissimi bu kadar rahat tartamayabilirdim de. Pandemi sonrası eski gündelik rutine döndüğümüzde kendimi nasıl hissedeceğimi ve ne isteyeceğimi elbette bilmiyorum. Ama hala bu durumu bir eksiklik değil, herkese düşen bir farklılık olarak değerlendiriyorum. M çağrısına kendi özel hikayelerini paylaşarak destek verenler oldu. Bu hikayeler bana kadınlığa dair pek çok durum gibi problemlerin de konuşulmadığını, bu tür durumları paylaşıp tartışabileceğimiz, birbirimizden destek alacağımız bir ortamın var olmadığını ve bunun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Öte yandan çağrımıza simetrik kalıplı ve protez kullanımına yönelik tasarımlar gelmeye başladığında aslında derdimizi tam olarak anlatamadığımızı fark ettik. Zaman içerisinde de anladık ki çağrı metninin anlaşılmaması ifade biçimimizle ilgili değil, az önce bahsettiğim o kanıksanmış algıyla ilgili. Bu algı zihinlerimize o kadar yerleşik ki projenin ismi Türkçe olmasına karşın pek çok kişinin mi olarak okumaya yatkın olduğunu gözlemledim. Yani dilde bile zor, memenin iki hecesini birbirinden ayırıp M diye bırakmak. Zaten piyasadaki tüm sütyenlerin memenin birbirine eş iki parçadan oluşan tek bir organ gibi ele alınarak tasarlanmış olması, algının yerleşikliğiyle ilgili durumu ziyadesiyle iyi özetliyor. 100.000'den fazla kişiye ulaşan çağrımıza 13 kişi yanıt verdi. Tüm bu tasarımları derleyip Manifold'da yayımladık. Oluşturduğumuz jüri tarafından seçilecek olan bir tasarım, kalıbı çıkartılarak üretilecek. Tasarımları ihtiyaç duyan ya da isteyen herkes tarafından tekrar üretilmesini mümkün kılacak bu kalıp fikrini, hem projenin sürekliliğini
hem de daha çok kişiye ulaşmasını sağlayacağı için özellikle önemsiyoruz. Hayatta başımıza gelen hiçbir şey onun gerçekleşmesi fikrinden daha kötü değil. Ameliyat sonrası yeni bedenimle nasıl ilişki kuracağımı bulmaya çalışırken kendimi içinde bulduğum M projesi, kadınlara dayatılan bedensel normları ve kadın bedenine ilişkin yerleşik toplumsal algıyı sorguluyor. Oysa insan aklı her koşulda kendine normal gelmeye meyyal. Azı, çoğu, doğrusu, yanlışı, eksiği, fazlası, kendine göre hep. Sonuç olarak sadece kendisi duyabildiğinizde nefes alıp verdiğiniz her hal kaçınılmaz olarak normalizdir. Bu beden her haliyle benim ve ben bu bedenle bir an önce adaya dönüp herhangi bir protez kullanmadan yüzebilmek istiyorum. His ki en çok ana içkin, elbet her an değişebilir. Hiç şüphesiz benimki de sürekli değişecek ama kendi adıma konuyla ilgili bildiğim tek bir şey var. Bir süreliğine bile olsa artık kalbim güneşe daha yakın. Merhaba, ben Esra Aysun. British Council Sanat Direktörüyüm. WOW İstanbul'un da Türkiye küratörlüğünü yapıyorum. Bugün burada tuğla bir duvar önündeyim. Kısa saçlıyım, kahverengi gözlerim var, küpe taktım, üzerimde de siyah bir ceket var. British Council olarak Kültürde Kadın Gücü programımızı pandemi döneminde üretimlerini izleyiciyle buluşturamayan kadın sanatçılar için özellikle kurguladık. Bu çağrımıza yanıt veren sayısız başvurudan bugün sizlerle iki sanatçımızın işlerini paylaşıyor olacağız. Yaratıcı alan olarak tanımladığımız kültür ve sanat sektörüne baktığımızda ağırlıklı olarak kadın sanatçıları ve bu alanda çalışan kadın profesyonelleri görüyoruz. Yepyeni bir jenerasyon var önümüzde. Hepsi toplumsal cinsiyet eşitliği için seslerini mümkün olduğu kadar yüksekte çıkarıyorlar ve üretimlerini mümkün olduğu kadar kapsayıcı ve erişilebilir kılarak yepyeni bir izleyici kitlesi yaratıyorlar. Bugün sizlerle onları paylaşmaktan büyük bir gurur duyuyorum. Şimdi sözü Duygu ve Dilan'a bırakıyorum. İyi seyirler. Merhaba, ben Dilan Balkay, 25 yaşında bir kadın müzisyenim. Şu an Babylon sahnedeyim. Arkamda enstrümanlarım var. Üzerimde kareli kahve tonlarında bir ceket var. Saçlarımın yanı kısa, üstü uzun topuz ve gri. 9 yaşından beri trompet çalıyorum. Uzun yıllar çeşitli orkestralarda çaldım. 2013 yılında sokak müziği yapmaya başladım. Üretim yapmaya da o sıralarda başladım, kendi müziğimi üretmeye. 2016 yılında daha profesyonel sahnelerde çalmaya başladım. Türkiye'nin popüler alternatif müzisyenlerine eşlik etmeye başladım. 2016'dan beri de bunu yapıyorum hala. 2019'da kendi parçalarımı yayınlamaya başladım. O zamandan bu yana 4 tane tekli çıkarttım. Şu anda kendi albüm üzerine çalışıyorum. WOW İstanbul için 3 parça hazırladım. Parçaların sözü ve müziği bana ait hepsinin. 2 tanesini elektronik altyapıyla çaldım. İlk parçada looplar kullandım. Üzerine klavye, yani synthesizer ve trompet ve vokal kullandım. Son parçayı akustik gitarla çaldım. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği aslında küçüklüğümden beri ensemde hissettiğim bir şey. Burada Türkiye'de yaşayan bir kadın olarak. Çocukluğumuzdan beri sürekli duyduğumuz bir işi kız gibi yapmanın kötü, erkek gibi yapmanın, hatta adam gibi yapmanın iyi olduğuna dair dilimize yerleşmiş bu söylemler. Zaten aslında şu an günümüz toplumunda kadının ve erkeğin yerini ne yazık ki açık bir şekilde belli ediyor. Ben bir kadın müzisyen olarak da bunu tabii ki günlük hayatımda da, profesyonel hayatımda sık sık yaşıyorum. Ama çoğu zaman yani en rahatsız edici şey sanırım çok gündelik şeylerden bile bir kadın olduğun için taviz vermek durumunda hissetmek kendini sürekli. Sürekli kendini daha güvende hissetmek için kontrol etmek. Şunu yapacağım ama şimdi canım sıkılmasın yapmayayımlarla uğraşmak sürekli. Tabii son yıllarda artan kadın cinayetleri, kadına karşı şiddet olayları da bu güvensizlik ortamını arttırıyor. Eminim yani bütün kadınların benim gibi hissettiğinden. Ve erkeklerin çoğunun da bu şekilde hissetmediğinden, bunları düşünmek zorunda kalmadığından. Ama işte sosyal medyanın gücüyle belki bu aralar kadınlar yalnız olmadıklarının farkında, birbirlerine ulaşabiliyorlar. Dünyanın başka bir yerinde olan
tatsız bir olay bir şekilde büyük bir harekete dönüşebiliyor. Böyle yalnız olmadığımızı hissetmek, boyun eğmemek, birlikte kalmak bence bu problemleri çözmemizi sağlayacak. Buna inanıyorum ve bekliyorum heyecanla. WOW İstanbul'un yaptığı festivalin bir parçası olmak çok değerli ve çok mutluluk verici benim için. Bir kadın müzisyen olarak, kadın enstrümanist olarak kendime özgürce üretebildiğim bir alan sağlanmış gibi hissediyorum. Ve bunun için çok teşekkür ediyorum festivali düzenleyen, katkı sağlayan herkese. Burada olduğum için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Mümkün değil doyması bilmez hiç yetinmeyi. Aynı değil olduğuyla olmak istediği yazık. İstiyor ki olsun hepsi onun aynı anda. Çünkü bilir yer kaplamaz ahir zamanda. Bölünebilse parçalanmadan olduğu kadar sayabilirsen. Bak içimde benden kaç tane var. Hepsi olmak ister tek. Birleşsinler istiyorsan otur çek bir duman çek. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte. Dünya durur derdi. Bitmez hep şikayet. Aklı boşta. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte.
Fikir uyutmayan kaygıları ceplerinde, bilinir kol gezerdim korkular derinlerinde. Bölünebilse parçalanmadan olduğu kadar sayabilirsen. Bak içimde benden kaç tane var. Hepsi olmak ister tek, birleşsinler istiyorsan otur çek bir duman çek. İstediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte dünya durur derdi bitmez hep şikaye. Aklı boşta istediği bugün buysa yarın başka. İnsan işte dünya durur derdi bitmez hep şikayet. Aklı boşta. Her şey bir anda oldu. Bana baktın, beni gördün. Ağır çekimde süzülürken yemin ederim bendim o güldün sandım. Kasıldı midem, dur gitme bir şey diyeceğim. Sen de hissettin değil mi? Kapattım gözlerini ve bana aktı. Bir anda her şey durdu. Değerken ellerimiz, kaçırdık gözlerimizi. Sen omzumda yatarken ben tuttum nefesimi, çıkarmadım sesimi. Öylece durdum, hızlandı nabzım. Ya bir şey sormam lazım. Sen de hissettin değil mi? Kapattım gözlerimi ve sana aktım. Hepsi kafamda oldu. Bana bakmadın, beni görmedin. Parmak uçlarımız değerken biliyorum pek bir şey hissetmedim. Olsun, düzelir nabzım. Kafayı takmamam lazım. Boş verdim hissettiğimi. Kapattım gözlerimi, bir nefes aldım. Hepsi kafamda oldu. Bana bakmadın, beni görmedin. Parmak uçlarımız değerken biliyorum pek bir şey hissetmedin. Olsun, düzelir nabzım. Kafayı takmamam lazım. Boş verdim hissettiğimi. Kapattım gözlerimi, nefes aldım. Uyandım. Elimde değil, çekiyor beni tenin, yok mu yolu? Çizgilerine değmenin belli
sonu iyi değil, hikayenin kaçmam gerek. Değmesin elime elin, ya dursun ya geçsin belli. Gelmeyeceksin ya sussun durulsun. O pis bulanık sularım aransın bulunsun. Sarsın belini kollarım, sonunda benimsin derken biter rüyalarım. Gözlerin ne güzel, hemen kaçayım kirpiklerine. Takılır kesin düşerim, bulma beni. Derinlerinde yaşayıp yol bulup damarlarında gezeyim. Ya dursun ya geçsin belli. Gelmeyeceksin ya sussun durulsun. O pis bulanık sularım aransın bulunsun. Sarsın belini kollarım, sonunda benimsin derken biter rüyalarım. Ya dursun ya geçsin belli. Gelmeyeceksin ya sussun durulsun. O pis bulanık sularım aransın bulunsun. Sarsın belini kollarım, sonunda benimsin derken biter rüyalarım. Yeter. Merhaba, ben Duygu Demir. Şu anda bir konser salonundayım. Cello sanatçısıyım. Üzerimde uzun siyah bir kıyafet, uzun dalgalı saçlarım var. Ben 26 senedir cello'yla uğraşıyorum. Yaklaşık 15 senedir bestecilik çalışmaları yapıyorum. Çok farklı alanlarda eserler üretmeye gayret ediyorum. Bunun içinde dünya cazı, rock, film müzikleri, doğaçlama müzikler ve çok farklı stillerde başka müzikler de mevcut. Kendi yolumda yaratıcı müzisyen olarak anılmaya çalışıyorum. İlk olarak çaldığım parçanın ismi Heart Smile. Heart Smile, zor zamanlardaki acı gülümsemelerimizi anlatan bir parça. Genellikle rock içeriğine yakın klasik yapıdan çıkan biraz daha sert bir parça. Özellikle pandemi döneminde mücadele halindeyken gülümsemeye çalışmak ve ayakta kalmaya çalışmakla alakalı, mücadeleyle alakalı. İkinci parça Dilbaz'dı. Dilbaz benim daha önce sözlü bir caz parçası ve ensemble için yazmış olduğum bir parçaydı. Cello için albümümde aranje ettiğim versiyonunu çaldım, solo cello için. Dilbaz daha çok enhel hak, insanın ben Tanrıyım'a ulaşmasıyla ilgili bir yolculuğu anlatan bir parça. En son parça Deli Diken benim ilk göz ağrım. Cello için yazmış olduğum, epey de eski bir parça. 2009'da yazmıştım zannediyorum. Cello için yazmış olduğum ilk ciddi cello bestesidir. Türkü formunda ve daha sonra barok müzik esintileri ve çeşitli yapılar taşıyan farklı formda bir eserdir. Türkiye perspektifinden bakarsak bu konuya henüz fırsat eşitliği konusunda çok gerilerde bir ülkeyiz. Yani bir kadının toplumda anne ve aileye bağlı bir birey olmadan kendi kendine var olması henüz tamamen kabul edilmedi Türkiye'de. Ve özellikle aile içi şiddet ve taciz olayları yüzünden hepimiz çok üzülüyoruz ve bu konuda 2 jenerasyon eğitim vermemiz gerektiğini, ancak bu şekilde bir yol alabileceğimizi düşünüyorum.
Bir kadın sanatçı olmak, bir kadın enstrümantist besteci olmak, şarkıcı olarak kadın olmak çok problem değil Türkiye'de ama grup lideri, projelerin başındaki insan, aranjör ve besteci, film müziği bestecisi olarak kabul edilmek, ciddiye alınmak çok fazla zaman alıyor. Ve hala çok klasik müzisyen gözüyle bakıp hani beste yapan bir müzisyen olduğunu kabul etmemek için özellikle bir direniş görüyorum erkek müzisyenlerden ama gerçekten çok gönül veren insanlarda bunu görmüyoruz tabii ki. Müzik için seven herkes desteklemeye çalışıyor. 10 aylık büyük bir karantina ve ağır bir hastalık atlattım. Ben de Covid mağdurlarındanım. Uzun zamandan sonra mesleğimizi ve yaratıcılığımızı ve kadın olarak, bir sanatçı olarak kabul edilmiş olmak benim için çok kıymetli. Özellikle festivale buradan çok teşekkür ediyorum. Bu benim için çok güzel bir fırsat ve birazcık müziğimize, sanatımıza geri dönmek için güzel bir vesile oldu. O yüzden dünyadaki bütün bağ festivalleriyle beraber bu tema altında birleşmiş bir şeyin içinde olmaktan açıkçası gurur duyuyorum. Çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için.
Bu harika müzik dinletisinden sonra şimdi sırada British Council 80 yılda 80 kadın 80 hikaye söyleşisi var. Sizlerle 3 etkileyici kadını tanıştırması için sözü British Council Türkiye Ülke Direktörü Cherry Gav'a bırakıyorum. Hi, I'm Cherry Goff, and I've been asked first to describe myself. So I'm a middle-aged woman. I have fair hair and glasses. I'm wearing a black sweater, and I'm here in my living room with some photos and pictures behind me. Professionally, I'm director of the British Council in Turkey. So 2020 was our 80th anniversary in Turkey, and what a year to have an anniversary in. As we were already planning to hold the WOW Istanbul Festival in 2020, we decided to focus on women in our anniversary year. And we put together a plan to celebrate all the women we've worked with over the past 80 years by finding 80 women whose paths have crossed with ours, and then telling their stories. We soon worked out that, as this was 2020, it would have to be a digital project. And so we used social media to find the women and told their stories digitally. The response we got was amazing, with over 100 women telling us their stories, some even going back to the 1960s and 70s. We heard how important our libraries were for women and girls who could find books there that they couldn't find anywhere else at the time. We heard from women for whom our projects were the first chance they had to share their work internationally. We heard from the lucky ones who won scholarships to study in the UK and others who went there to collaborate on arts or education projects. We heard from lots of teachers who valued the chance for their pupils to join international projects, and English teachers who've updated their skills through our training programs. Please do look at our website if you'd like to read more of those inspiring stories. I love this project because through these personal stories, I've found out so much about how our work changes lives. So I'm delighted to introduce you now to 3 of our 80 women who are currently making an amazing contribution to arts and culture in Turkey. Güneş is today one of the most exciting and creative voices in feminist art in Turkey. She worked with us in 2010 on the My City project, funded by the European Union. She had a residency at a London gallery, where she also ran creative workshops. Ezra has been working for us
working with us for many years as co-founder of Origin Creative Hub in Izmir, and also as a local facilitator for the Nesta Creative Enterprise Training Program. As part of the Women in Leadership program, Ezra visited inspiring creative hubs in the UK and also did a job shadowing placement with a hub in Liverpool. And finally, Ezgi is the director of the Accessible Film Festival, which has the very important aim of making cinema accessible for all. As one of our Women in Leadership program participants, she did a placement with an accessible multi-purpose venue in Manchester, and she visited the Oscar Bright Accessible Film Festival in Brighton. I really hope you enjoy hearing from them and how their connections with the UK have helped them become some of the most inspiring women innovators and creators in Turkey today. Merhabalar, ben Güneş. 30 ve 40'lı yaşlar arasındayım. Üzerimde siyah çiçekli bir elbise var. Arka planda ise 11 sene önce Londra'da üretmiş olduğumuz bir pankart yer alıyor. Dikişle yapılmış ve cümlelerden oluşan bir pankart. Ben sanatçıyım. Kumaş, desen ve ses üzerinden kompozisyonlar oluşturuyorum. Toplumsal cinsiyet konuları üzerine çalışıyorum. Bunu hem kendi kişisel pratiğimden yola çıkarak gerçekleştiriyorum hem de atölyeler düzenlediğim, kadınlardan paylaşım atölyelerinden çıkardığım, sentezlediğim, işte biriktirdiğim içimdeki fikirlerle birleştiriyorum. Feminist kadın dernekleriyle, aynı zamanda kadın sanatçılarla dayanışma içindeyim. Bu paylaşımların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bu dayanışmanın da giderek artacağını düşünüyorum. British Council ile kesişmemiz 2010 senesine dayanıyor. O dönem Benim Kentim isminde bir proje gerçekleşmişti. Çok uzun soluklu ve çok kapsamlı bir projeydi. Ben de bu projeye dahil oldum. Londra'da Gaswork adlı sanat kurumunda 3 ay sanatçı misafir programına katıldım. Bu program esnasında çok iyi bir araştırma süreci geliştirdim kendime. Oradaki kadın kütüphanesini ziyaret ettim. Orada yaptığım araştırmalar esnasında orijinal olarak dikişle yapılmış büyük boyutlu pankartlarla karşılaştım. Bu pankartlar oy hakkı için yapılmış ve meydanlarda kullanılmış orijinal pankartlardı. Daha sonra kendi projem için Sıradan Bir Gün için Pankart isimli bir atölye çalışması gerçekleştirdim. Açık çağrıyla bedava olarak gerçekleşen bu etkinliğe Londra'da çeşitli nedenlerle Londra'ya gelmiş insanlar katıldı. Bu atölye esnasında 3 ay boyunca Londra'da kaydetmiş olduğum sesleri katılımcılarla paylaştım ve sesin kaynağını bulmaya çalıştık. Aslında atölyemizin konusu şehir ve ses üzerineydi. Cinsiyetçi, ırkçı, sınıfçı olmayan seslere yolculuk yapmayı amaçlamıştık. Atölye çok verimli geçti. Duymak istediğimiz sesler ve duymak istemediğimiz sesler olarak kendi bayraklarımızı yaptık ve sonra hepsini bir araya getirdik. Süreç sonunda binanın dış cephesinde pankartımızı sergiledik ve aynı anda bir müzik performansı gerçekleştirdik. 2010 senesinde Antakya'da eşleri Orta Doğu ülkelerinde çalışan kadınlarla bir atölye çalışması düzenledim. Atölyemiz bir hafta sürdü ve paylaşım üzerine gerçekleşti. Daha çok ekonomik sıkıntılar, şehirde kadın olmak, çocuk bakımı gibi sorunları üzerine konuştuk ve katılımcılar kendi fikirlerini ve cümlelerini kendi bayraklarında işlediler. Daha sonra bütün fikirler bir araya gelerek büyük bir pankart formunda birleşti. Bu atölyelerdeki amaç kadınlarla yüz yüze sohbet, güven ortamı içinde bir paylaşım ve sesimizi duyurmak için bir araya geldiğimiz bir organizasyon. Antakya'dan sonra 2011 senesinde İstanbul'da kadına uygulanan şiddete karşı bir atölye düzenledim. Atölyeye yaklaşık 20 kadın katıldı. Farklı çevrelerden,
farklı sınıflardan kadınların bir araya geldiği bir buluşmaydı. İstanbul Modern'de gerçekleşen buluşmada çok hararetli bir tartışma yaşandı. Devamında dikkat, aşırı şiddet gibi konular görselleştirildi ve yine pankartlar bir araya geldi. Farklı seslerin yan yana aynı bir kristal gibi ışıldadığı bir çalışma ortaya çıktı. 2011 senesinde ise Çin'in Chongqing şehrinde Nehrin Üzerinde Hayaller isimli bir pankart atölyesi düzenledim. Bir ay sanatçı misafir programında kaldım ve o esnada o şehirde yaşayan kadın sanatçılarla tanıştım. Atölyelerini ziyaret ettim, sohbetler ettik. Daha çok çağdaş sanatta erkek egemen olan durumu eleştirdik. Aile durumlarını, feminizm üzerine konuştuk ve bunları görselleştirerek daha çok sembolik imgeler kullanarak bir araya getirdik fikirlerimizi. Ve Yangtze Nehri, Çin'in en büyük nehri. Bu nehrin üzerinde yer alan gemilerdeki kadınlar kalplerinden çıkan hayallerle kendilerini ifade etmiş oldular. 2012 senesinde ise Berlin'de Kreuzberg'de Kromatik Uçurtmalar isimli bir atölye çalışması yaptım. Bu atölyeye daha çok farklı nedenlerle Berlin'e, Almanya'ya yerleşmiş, Türkiye'den göç etmiş kadınlarla buluştum. Emekli kadınlar da vardı, öğrenci kadınlar da vardı. Bürokratik engelleri ve gurbet üzerine konuştuk. Aynı şekilde Viyana'da düzenlediğim Akıntıya Karşı adlı çalışmada da yine farklı kadın gruplarıyla çalışma olanağı buldum. Ve her bir buluşma benim için çok öğretici, çok zihin açıcı ve büyük hayallerimizi, rüyalarımızı paylaştığımız çalışmalara dönüştü. 2017 senesinde Evim Kalbimdir isimli atölye çalışması düzenledim. Art Night kapsamında yapılmış olan bu projede bir ay boyunca çeşitli nedenlerle Londra'ya gelmiş kadınlarla tanıştım, buluştuk, konuştuk, dertleştik. O dönem Brexit'in başladığı bir dönemde şehirdeki beklentiler üzerine konuşuldu. Üzüntüler, sıkıntılar, özlem duyulan hayaller üzerine konuştuk. Ve her katılımcının kendi bir konuşma balonu vardı. Bu boş balonun içine kendi şiirsel anlatımlarını, imgelerini nakşetti. Daha sonra büyük bir pankart formunda birleşti ve biz sokakta 1 saat boyunca bir performans düzenledik pankartımızda. Daha sonra belediyeden aldığımız izinle şehrin içine kalıcı bir duvar resmi olarak yaptığımız imaj yerleşmiş oldu. Daha sonra İstanbul'da Fransız Kültür'de Aylaklar sergisi kapsamında Suriyeli göçmenler ile çalışma fırsatı yakaladım. Onlarla izolasyon üzerine, şehirde sıkışmak, nefes alınacak alanların darlığı, dil problemleri, geri dönmek, barışın gelmesi üzerine temennilerimizi paylaştık. Bu paylaşımlar çok ağır hikayeler taşıyan balonlar olsa da imajda görmüş olduğunuz gibi dev kanatları olan kadının kanatlarının içinde belirsiz bile görünmüş olsa da barış dolu günlere giden, gökyüzünde ilerleyen bir figüre dönüştü. Ve Fransız kültürün cephesinde 3 ay boyunca İstiklal Caddesi'ndeki kamusal alanda insanlarla buluşmuş oldu. En son geçen sene 2020'de İtalya'nın Prato şehrinde Luigi Peggi Müzesi'nde bir atölye çalışması düzenledim. Bu sefer korona nedeniyle çevrim içi bir etkinlik oldu. Orada Lanara isimli şiddete karşı bir dernekle çalıştım. Ve inanılmaz işler çıktı ortaya. Uzaktan da olsa birbirimizi tanıma imkanı bulduğumuz için çok mutlu oldum. Bu atölyede kürtaj hakkı, soyadı değişimi, eşit ücret dağılımı, atasözlerindeki ataerkil söylem ve en önemlisi kız kardeşlik dayanışması üzerine konuştuk. Ve paylaşımlarımızı çizim ve dikişlerle bir araya getirdik. Son olarak söylemek istediğim, tüm bu yolculuğun başladığı, işte British Council'ın desteğiyle gitmiş olduğum Londra'da ilk tohumlarını attığım bu projelerin hala devam ediyor oluşu beni çok mutlu ediyor. Yeni kız kardeşlerimle tanışmak için
bu projeleri yapmaya devam edeceğim. Dayanışma ve barış dolu günler dileriyle hepinize çok teşekkür ederim. Merhaba, ben Esra Gönen. Kahverengi saçlı, kahverengi gözlü, saçlarım toplu, gri bir kazak giyiyorum bugün. Girişimciyim. 2009 yılından beri farklı sektörlerde farklı iş fikirlerini hayata geçirdim. Ancak son 5 yıldır yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren bir yaratıcı merkez, yaratıcı bir platform işletiyoruz İzmir'de, Origin adında. Bunun devamında da yine İzmir'deki işbirliklerini kolaylaştırmak için bu sene kurduğumuz yeni girişimimiz İzmir Tasarım Fabrikası'yla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Evet, Origin hayata geçtikten sonra yani son 5 senedir British Council'la yollarımız farklı sebeplerden dolayı birkaç defa kesişti. Her biri de iyi ki kesişti dediğimiz sebepler aslında. İlk olarak 2016 yılında Origin'i biz yaratıcı bir platform olarak İzmir'de hayata geçirdiğimizde hem şehrimiz için hem de ülkemiz adına yeni bir faaliyet alanı açtığımızın farkındaydık ve bunu da aslında limitli bir tecrübe ve bilgi birikimiyle yapmaya çalışıyorduk. Tam da bu noktada British Council bize yaklaşım gösterdi ve bu alanda başlattıkları bir projeden bize haberdar etti. Projenin adı European Creative Hub Network. Bu bir platform. Bu platform aracılığıyla Avrupa'da faaliyet gösteren bizim gibi yaratıcı platformların bir araya gelmesi, birbirlerinden bilgi alışverişi, tecrübe alışverişi yapmaları, birbiriyle proje geliştirmeleri ve aslında bir sektör olarak politika yapıcı faaliyetlerde bulunabilmelerine yardımcı olduklarını bize ilettiler. Biz de İzmir'i temsilen bu platforma dahil olduk ve sonrasında bütün bu faaliyetlerin içinde bir fiil yer aldık. Ve bir sürü farklı yaratıcı platformla işbirliği geliştirdik. Sonrasında Nesta tarafından geliştirilmiş yaratıcı girişimcilik programı Türkiye'de yerel kolaylaştırıcılarını arıyordu. Ben de bunlardan birisi olabilmek adına ve platformumuzdaki, topluluğumuzdaki girişimcilere yardım edebilmek adına bu programa başvurdum. Ve sonrasında da programla ilgili gerekli bilgileri edinip yerel kolaylaştırıcılardan biri oldum. 2019 senesinden beri diğer kolaylaştırıcılarla beraber İzmir ve İstanbul'da girişimcilik programları ilerlettik. Son olarak da 2019 yılında başlatılan British Council tarafından kadın liderleri güçlendirmek üzere tasarlanmış Women Leadership programına dahil oldum. Diğer 3 kadın lider arkadaşımla beraber. Bu program kapsamında da İngiltere'ye ziyaretlerde bulundum. Bu bulunduğum ziyaretler sırasında biz gibi başka platformlarla tanışma şansı elde ettim. Ve 2 hafta boyunca Baltic Creative, Liverpool'daki yine bir yaratıcı platform olan Baltic Creative'deki yönetim kurulu başkanı Erika Rastin tarafından bir mentörlük aldım. Bu program hala devam etmekte ve bu program sonrasında ben de Baltic Creative yönetim kuruluna davet edilerek yaklaşık 1 senedir orada faaliyetlerde bulunuyorum. Aslında anlattığım üzere katıldığım programların her biri farklı özelliklerdeydi. Doğal olarak ben de hem kişisel hem organizasyonum adına hem de topluluğumu temsil ettiğim topluluk adına birçok fayda sağladım bu programlardan. Kadın Liderler Programı'nda özellikle kendi bilgi ve becerilerimi, liderlik alanında iş bölümü, iş takım oluşturma ya da üst düzey seviyede kamu ilişkilerini yönetme anlamında hep gözlemleme yapma şansım ve bilgi edinme şansım oldu ve bu tarz konularda yetkinliklerim gelişti. European Creative Hub Network projesi sonrasında Origin gerçekten yeni iş modelleriyle tanıştı. Organizasyonel seviyede biz gelir getirebilecek farklı işbirliklerine dahil olduk. Avrupa'daki partnerlerden öğrendiğimiz ve birlikte geliştirdiğimiz projeler sayesinde Origin gerçekten kendini farklılaştırabildi ve tutunma anlamında sürdürülebilir bir finansal yapıyı oluşturma anlamında da çok büyük fayda sağladı.
Özellikle NESA programı sonrasında da benim topluluğa yapabileceğim etki anlamında büyük bir kazanım sağladım. Çünkü orada mevcuttaki çevremde özellikle kadın yoğun girişimcilere her birine dokunma ve onlarla tecrübe paylaşma şansım oluyordu. Ama NESA programından sonra edindiğim doğru araç ve metodolojilerle bu desteği çok daha profesyonel bir şekilde verebilir oldum. Bu da onlara yaptığım katkının artmasını ve onlara gösterdiğim yönde daha sağlam adımlar atabilmelerini sağladı diye düşünüyorum. Yani hem kişisel hem organizasyonel hem de topluluk anlamında katıldığım bu programlardan çok büyük faydalar sağladığımı söyleyebilirim. Merhaba, ben Ezgi Yalınalp, Puruli Kültür Sanat kurucu ortaklarından biriyim. Aynı zamanda Engelsiz Filmler Festivali direktörüyüm. Hemen size kısa bir sesli betimlemeyle giriş yapmak istiyorum. Arkamda, ben şu an Puruli Kültür Sanat'ın ofisindeyim. Arkamda 3 adet tablo bulunuyor. Bir tanesi bir manzara resmi, bir tanesi Alice Harikalar Diyarı'ndan bir illüstrasyon, diğeri ise Nosferatu filminden gene bir afiş. Ben kestane rengi saçlı ve açık tenli bir kadınım. Başka kendimle ilgili ne söyleyebilirim? Üzerimde yeşil bir tişört ve üzerimde yine siyah bir hırka bulunuyor. Görmeyenler için bu kısa girişi yaptıktan sonra devam edebiliriz sanıyorum. Puruli Kültür Sanat olarak biz her sene bir festival, film festivali yapıyoruz. Erişilebilir bir film festivali. Bu festival 2013 yılından beri düzenleniyor ve göremeyen ve duyamayanların erişimine uygun bir festival olarak bu sene 9. kez seyircilerle buluşturacağımız bir festival olacak. Tabii ki geçen sene Covid yüzünden online olarak düzenledik. Fakat bu sene hibrit bir formatta, yani hem fiziksel hem de online olarak seyircilerle buluşturmayı düşünüyoruz. British Council'la yollarımız bizim bu festival aracılığıyla kesişti aslında. Çünkü British Council'ın önceliklerinden bir tanesi kültür sanata erişim meselesi. Ve bizim de aynı şekilde festivalin de aslında önceliklerinden biri bu. Yani aslında burada tabii ki festivalin önceliği demek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü film festivali yapıyoruz biz ve aslında herkesin erişimine uygun bir formatta olması gerekiyor bütün festivallerin. Fakat bu şekilde olmadığı için bu mesele bizim aslında hani festivalin kimliğinin bir parçası haline gelmiş oldu. Dolayısıyla British Council yollarımız bu şekilde kesişti. İlk kez işte birkaç sene önce festival kapsamında işbirliğine başladık British Council'ı ve ondan sonrasında da her sene işbirliğimiz devam etti ve çok güzel işler ortaya koyduk. Mural Ankara bunlardan bence en güzeliydi, en hani doyurucu diyeyim projelerimizden bir tanesiydi. Mural Ankara kapsamında festival sırasında, Engelsiz Filmler Festivali sırasında mural sanatçıları ve engelli aktivistleri bir araya getirerek Ankara'nın farklı noktalarında duvar resimleri ortaya çıkardılar. Yine bir tane İngiltere'den gelen bir mural sanatçısı vardı ve iki tane de Türkiye'den kadın mural sanatçısı bu muralları ortaya koydular. Yani British Council'la kısaca bu şekilde işbirliklerimiz oldu. British Council'ın Kadın Liderler Programı kapsamında hem İngiltere'ye farklı kurumları ziyaret etme şansım oldu. Hem de burada Ankara Engelsiz Filmler Festivali kapsamında biraz önce bahsettiğim Mural Ankara projesini gerçekleştirdik. Kadın mural sanatçıları ve kadın aktivistler, engelli aktivistlerle birlikte. Benim alanım kültür sanata erişimle ilgili daha çok ve film festivalleri ve bu alanda tabii ki erişilebilirlik meselesi çok yeni bir mesele olduğu için Türkiye, dünyada, sadece Türkiye'de değil, bu alanda pek çok engelle karşılaşıyoruz, karşılaşmaya devam ediyoruz. İşte mekan erişilebilirliği meselesi var. İletişim araçlarının erişilebilirliği meselesi var. Gösterilen yani
yani mesela biz film festivali yaptığımız için gösterilen filmlerin erişilebilirliği meselesi var. Ama bu hani kültür sanat alanında erişilebilirlik meselesi olarak baktığımızda aslında bunu tüm bileşenleriyle bir arada düşünmek gerekiyor erişebilirlik meselesini. Dolayısıyla hani çok kapsamlı bir konu aslında ve çok da aşina olmadığımız, yeni konuşmaya başladığımız bir konu olduğu için aslında hani insanlarla bu daha fazla işbirliği, çok daha fazla tartışma gerekiyor. British Council bu konuda hani bu tartışmaların, bu işbirliklerinin önünü açarak aslında bu alanda Engelsiz Filmler Festivali'nin önünü epey açtı. Çünkü onların da aynı şekilde önceliği erişilebilirlik olduğu için onlarla bir işbirliği yapmak, network'ümüzü genişletmek bu alanda. İşte İngiltere'den bir partner festivalimiz var. Oscar Bright Film Festivali. Onlarla işbirliği yapmaya devam ediyoruz ve bütün bunlar aslında hani British Council sayesinde attığımız adımlar oldu. Ve dediğim gibi insanlar erişilebilirlik deyince sadece mekanların erişilebilirliği gibi düşünüyorlar. Fakat çok daha kapsamlı bir durum söz konusu ve buna göre düşünüp davranmak, önceden planlayıp hayata geçirmek gerekiyor ve epey aslında yorucu da bir süreç. Fakat hani yıllar içinde bu konuda kendimizi biz de öğrendik ve kendimizi geliştirdik Engelsiz Filmler Festivali'ni organize ederken. Dolayısıyla böyle bir gelişim oldu. Bu sene Engelsiz Filmler Festivali'ni Ekim ayında gerçekleştireceğiz ve dediğim gibi hibrit bir formatta, melez bir formatta hem online hem de fiziksel olarak, sosyal mesafeli olarak gerçekleştireceğiz Ekim ayında. Tam tarihlerimiz henüz belli değil fakat hem online'da hem de İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de mekanlarda buluşmak üzere sizlerle buluşmayı umuyoruz. There are 7.6 billion people on this planet. Being different is what makes it interesting. But as a woman, you're expected to fit into a certain mold. Society teaches us as young girls that we have to look and behave a certain way. I wonder, will I ever fit into this mold? My name is Joanne, and I was born in 1984 in Perth, Scotland. When I was born, I gave everyone a bit of a surprise in the delivery room. They weren't expecting, well, me. How's it going? I was born with a rare genetic mutation called Treacher-Collins syndrome. This means that the bones in my face are underdeveloped, making my eyes droopy and my chin very small. It also affects my breathing. And oh yeah, I have tiny ears. I didn't really realize I was different until I was at the school playground surrounded by other children who could be pretty mean at times. Sometimes I thought it was me who was the problem. So when it all got a bit too much, I turned to drawing for comfort and escape. There were never any limits within my imagination. That isn't to say I didn't sometimes want to fit in. I would imagine that if I stuck my thumb in my mouth and blew, my ears and chin would just pop out. This feeling of being different hit me even harder when my family moved to Sweden when I was 7. Without words, I was now being solely judged on my appearance. The destructive ideals of society teach us as young girls that we are valued more on how we look than who we are. Sometimes I would think, if only I looked like her, life would be better. After I left school, I knew I wanted to work in animation,
but my confidence was low after 25 years of feeling like an outsider, and I ended up cleaning in a hospital. I worked long hours, mopping up all sorts of bodily fluids. It wasn't what I dreamed of doing in my life. I've seen things. One day, on a break, I came across a magazine that had an interview with an animator in it. Sorry. Reading this, I thought to myself, you know what? I'm gonna go for it. I rushed home to apply to as many courses as I could. Then one day, a little letter arrived on my doorstep. It was from an animation course in England. I was in! So, I made the move to England, ready to learn and full of excitement. And as my skills improved, so did my confidence. After I graduated, I even managed to get a job in an animation studio. I'm actually an animator. I still can't believe it. I've met so many interesting people throughout my journey. I learned that we all have the same longing to fit in, even the people who look like they already do. Yeah, I'm still different, but that's a good thing. If I wasn't different, perhaps I would never have drawn as much as a child, and I wouldn't be here on this awesome adventure outside of my drawings. I believe that the expectations put on women are just a construct waiting to be broken down. Thankfully, everything's changing now. I managed to find my way, and I know that others can too. Wherever life takes me, I know to always keep my chin up. Merhaba tekrardan. Festivalin ikinci gününün sonuna geldik. Umuyoruz ki bugün içinde bizimle bir araya geldiğiniz ve dinlediğiniz paneller, konuşmalar, müzik hepsi çok hoşunuza gitmiştir. Evlerde olduğumuz bu günlerde hepinize biraz iyi geldiğini umuyoruz. Bir de bildiğiniz üzere 8 Mart yaklaşıyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bu vesileyle ben aslında başta Türkiye'de olmak üzere dünyanın her yanında haklarını savunan kadınlara bir selam göndermek istiyorum. Bugün festival ikinci günüydü. Yarın ne yazık ki son günü olacak. Yarın da gazeteci arkadaşım Zeynep Miraç sizlerle birlikte olacak. Festival programını merak ederseniz ve henüz bakmamış iseniz eğer wowistanbul.org adresinden takip edebilirsiniz. Festivalimizin her gününü bildiğiniz üzere bir konserle sonlandırıyoruz. Şimdi sırada günün kapanışını yapacak çok özel bir konser var. Barış için Müzik bizlerle birlikte olacak. Son olarak da birlikteyiz etiketiyle paylaşımlarda bulunduğumuzu hatırlatmak isterim. Çok teşekkürler. İsmim Hazal, Barış için Müzik Vakfı'nın program koordinatörlüğünü yürütüyorum. Üzerimde çizgili bir gömlek var ve 26 yaşındayım. Şu anda da Tekfur Sarayı'nda taş merdivenlerde oturuyorum. Barış için Müzik Vakfı'nda ben 4. senem olacak bu sene. Ve program koordinatörlüğü görevini üstleniyorum şu anda. Veliler, öğrenciler, ekip ve projelerle ilgili aslında koordinasyonu yürütüyorum diyebiliriz. Barışçı Müzik Vakfı 2005 yılından bu yana Edirne Kapı ve çevresinde yaşayan çocuk ve gençlere ücretsiz müzik eğitimi olanağı sağlıyor. Vakfın hedefi daha fazla çocuğa ulaşarak Barış'ın sesini daha fazla duyurmak aslında. Çocuklarla gerçekleştirdiğimiz orkestra çalışmalarında ki en önemli motivasyonlarımızdan biri yaş ve cinsiyet dağılımı oluyor aslında. Ve sanata katılımı destekleyici faaliyetler yürütürken kız çocuklarının ve erkek çocuklarının katılım oranları ve kız çocuklarının da katılımını destekleyici faaliyetler gerçekleştirmek bizim için çok önemli oluyor. Barış için Müzik, Türkiye'de klasik müzik alanında yetenek aramadan çocukların bir orkestra deneyiminden faydalanmasını sağlıyor ve bu alanda da fırsat eşitliği yaratma üzerine çalışıyor. Bir orkestrada bir eser farklı seslerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkıyor ve nasıl farklı sesler bir araya gelip bir orkestrada eser çıkarıyorsa bizim yaptığımız çalışmalarda da
çok farklı çocuklar ve çok farklı düşünceler bir araya geliyor aslında. Ve biz bu bir araya gelmenin ortaklıklarına tanıklık ediyoruz. Ve bunun da çok güçlü bir şey olduğuna inanıyoruz. Vakfın eğitim modeli tekrarlanabilir bir model. İstanbul'da başlayan bu proje şimdiye kadar Bursa'da, İzmir'de ve yine İstanbul'da, adalarda da birçok çocuğa ulaştı. Ve farklı yerlerdeki, şehirlerdeki çocukların da bu orkestra ve kolektif çalışma deneyiminden faydalanmalarını sağladı. Bu alanda aslında barış için müzik ve benzeri çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hem Türkiye'de kız çocuklarının sanata katılımını destekleyici bir alan yaratıyor. Bu alanda fırsat eşitsizliğinin azaltılması ve barış için müzik ve benzeri projelerin yaygınlaştırılması hem Türkiye'de hem de dünyada kız çocuklarının sanat alanında var olmalarını arttırıcı bir yöntem aslında. Aynı zamanda alandaki eşitsizliklerin de ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır. Barışçı Müzik Vakfı WOW Festivali'ne 2. kere katılıyor aslında. Ve bugünkü performansta biz 5 ayrı performans dinleyeceğiz. Ve bizim için gerçekten çok önemli ve anlamlı da bir festival. Çünkü kız çocuklarının görünürlüklerinin artması ve bu konuda da bilinçlenmeleri için aslında bizim amaçlarımız ve hedeflerimizle de çok çok örtüşen bir festival kapsamı var. O yüzden gerçekten büyük mutluluk duyuyoruz burada olduğumuz için. Merhaba, ben Elif. 14 yaşındayım. Saçlarım siyah. Üstümde beyaz bir sweatshirt var. Şu an Tekfur Sarayı'ndayım. Mozart'ın Alman dans eserinin klarnet düeti uyarlaması. Öğretmenim abi ve ben çok iyi bir iş başardık. Parça çok güzel. Parçanın üstünde daha çok durunca mükemmel oldu. Parçayı çok beğeniyorum. Mozart, klasik Batı müziğinde etkili ve üretken bir bestekardır. Eseri çok eski ama benim için hala yeni gibi, çok güzel. Öğretmenim abiyle derslerimiz çok eğlenceli ve çok dansla her şeyle geçiyor. Klarnet hayatımı değiştirdi desek daha doğru olur çünkü müzikle her şey çok güzel.
Merhaba, ben Büşra. 20 yaşında bir kadınım. Kıvırcık saçlarım, siyahlı mavili saçlarım var. Şu an üzerimde mavi bir bluz var. Tekfur Sarayı'nda bir duvarın önünde sizinle bu röportajı yapıyorum. Mimarlık okuyorum. 3. sınıf öğrencisiyim. 3 yıldır koroda yer alıyorum. Daha önce korodan önce bir müzik deneyimim yoktu. Vakıfla başladım. Bunun dışında bas gitar çalıyorum ve şan eğitimi alıyorum. Koro ile şarkı söylemek çok keyifli bir duygu. Bir toplulukla aynı amacı paylaşmak, birlikte müzik üretmek çok güzel. Koro ile şarkı söylerken özgüvenimin arttığını ve bir bütünün parçası olduğunu hissediyorum. Cinsiyet konusunda bir değişim yaratacağına inanıyorum müziğin. Çünkü orkestrayla ya da koro ile müzik üretirken hiçbir şekilde bir kadın ya da erkek olarak kimseyi görmedim. Sadece birlikte aynı müziği paylaştığımız, bu deneyimi birlikte yaşadığımız insanlar olarak oradalardı. Yani müziğin toplumun kurduğu tabuları yıktığını düşünüyorum.
Ben Aram, siyah saçlıyım, kısa saçlıyım. Üzerimde krem rengi bir kazak var. Şu an Tekfur Müzesi'nin bir duvarın önündeyim. Vakıfla aslında Suriye'den Türkiye'ye geldiğimizde hem okuldan sadece eve gittiğimiz için biraz asosyal bir çocuktum. Ve bunu fark eden babam ve hem müziğe yatkın olduğumu da bildiği için bir aslında özel eğitim veya bir kurs arayışında bulundu. Babamın arkadaşı da Barışçı Müzik Vakfı'nı tanıdığında onu önerdi ve biz de öylece kaydolduk. Müzik benim hayatıma aslında çok fazla şey kattı. Biz sahnedeyken aslında seyircilerle hiçbir konuşmamıza rağmen bir mesaj verebileceğimizi anlattı. Duygularımı sadece konuşmak değil de müzik çalarak da bir şeyler üreterek de ifade edebileceğimi anlattı. Bunu öğretti. Barışçı Müzik Vakfı'nda 4 yıldır cello eğitimi alıyorum. Şu an Barışçı Müziğin Gençlik Orkestrası'ndayım. Aslında bu sosyal projenin içinde hem müziğimle hem de kendim olarak katılmak aslında çok güzel ve mutluluk verici bir şey. Aslında toplumun hiçbir ayrıcılığın olmaması ve herkesin hukuksal anlamda herkesin eşit olabileceğini göstermek ve bunu müzik aracıyla iletmek çok güzel bir şey.
Ben Melis, 16 yaşındayım. Kahverengi kısa saçlarım var. Gözlerim kahverengi. Üzerimde gri boğazlı bir kazak var. Tekfur Sarayı'nda bulunuyoruz şu anda. Barışçı Müzik Vakfı'nın Gençlik Orkestrası'nda 2. keman grup şefiyim. 6 senedir de keman çalıyorum. Uzun zaman sonra tekrar birlikte çalmak benim için çok mutluluk verici bir şey. Bu yüzden de ayrı bir heyecanım var tabii ki. Öyle söyleyebilirim.